Audio Jungle. İsmim Ayten Kok. Accenture firmasında QA Engineer olarak çalışıyorum. Merhabalar, ben Emre. Cloud ve DevOps mühendisiyim. Zero2 Heros'ta Cloud ve DevOps adminliği yapıyorum gönüllü olarak. Ben Selma Şimşek. 6 yıldır İngolstadt'ta yaşıyorum. QA Automation Test Engineer alanında kurs alıyorum şu anda. Almanya'ya geldikten sonra kendi alanımda çalışmak için çok çaba sarf ettim. Gül Hayat Güder. Takriben yaklaşık 4,5 yıldır Almanya'dayım. Değişik alanları denedim Almanya'da, değişik meslek alanlarını. İşte bir okulda Nachmittag Betreuung'da çalıştım, laboratuvarda çalıştım. Merhabalar, ismim Murat. Almanya'ya geleli 3-4 yıla yaklaştı. Daha önce ben IT alanında çalışmıştım. Ve aynı zamanda tabii ki Zero2 Heroes'un da tecrübe paylaşımlarından faydalandım. Başaran arkadaşlarla bir araya getirmeyi hedefledik. O yüzden Zero2 Heroes kuruldu. Bu grupta sadece hanımlar var. Ve biz hanımlarla kendimizi daha rahat ifade etme şansı buluyoruz bu grupla birlikte. Özellikle işte dayanışmanın, yardımlaşmanın, insanların birbirleriyle tecrübelerinin paylaşmalarının çok faydasını görmüş olduk. Bu noktada da bu komünitenin ciddi faydalarını gördüm. Bana atanan mentor oldum ve ben onunla birebir kafamdaki bütün soruları cevaplayabildim. İşte kursa devam eden arkadaşların kurslarıyla ilgili bazı karşılaştıkları ödevler olabiliyor, projeler olabiliyor. Onlara destek anlamında da görüşmelerimiz oluyor. Evet. Hocam tekrar hoş geldiniz. Esra Hocam, Feşte Hocam. Ee, Hemen hemen Evet. 20 kişiye aşkın oldu. Sayımız şimdilik gayet iyi. Bir 5 dakika olmak üzere. Dilerseniz zaten Zero2 Hero ile alakalı küçük bir tanıtım olmuş oldu. Biz Zero2 Hero komite olarak IT'nin farklı departmanlarından gönüllü adminler, gönüllü gruplarla sahaya yeni girmeye çalışan, sahada olup kariyerini daha iyi yere taşımaya çalışan, aynı zamanda geriden gelen böyle zerolara destek olmaya çalışan ekiplerle, farklı hocalarımız, arkadaşlarımızla yol almaya çalışıyoruz. Bu süreçte de tabii ki malumunuz iş süreçleri başvuruyla başlıyor ve bu başvuru bazen çok yıpratıcı olabiliyor. Bazen hani birinde bir defa olurken diğerinde 50'de oluyor falan derken aslında baktığınız zaman ilki de stresli, sonraki de stresli. Bu konuda sizlerin değerli öneri ve tavsiyeleriyle inşallah güzel yerlere, daha iyi yerlere taşıyacağızdır. Ben sözü size bırakayım. Siz nasıl organize etmek, yönetmek isterseniz buyurun lütfen. Ekran paylaşabiliyorum herhalde değil mi hocam? Buyurun Esra Hocam, Tabii. tam duyamadım Evet. ben de. Ekran Tabii. paylaşmadan önce bir tanışmış olalım dilerseniz. Evet, Ben çok güzel Esra Turan. düşünmüşsünüz. Kesinlikle. Feşte Hocam'la birlikte yaklaşık 3-4 yıldır biz de beraberiz ve eğitimler yapıyoruz. Farklı farklı alanlarda hem aile alanıyla alakalı hem iş dünyasıyla alakalı farklı ve hem de gençlerimizle alakalı yaptığımız çalışmalarımız oldu. Bu akşam sizlerle beraber olmaktan biz de çok mutluyuz hakikaten. Çok teşekkür Farklı bir IT sektörü, farklı bir grupla beraberiz. Önceki gruplarımız daha farklı alanlardaydı. Bugün beraber yapacağımız uygulamada aslında çok güzel bir başlık atmışsınız. Öncelikle oraya değinmek istiyorum. Yani yaptığınız o Zoom ilanının üzerinde işte özellikle konuya dair işte yorulma ve güçlü kalma kelimeleri benim dikkatimi Hı hı. çekti. Yani yorulma ve güçlü kalmayla alakalı üzerine bayağı bir konuşmuş olduk değil mi Feşte Hocam? Özellikle Evet. yapacağımız eğitimi bugün tasarlarken, planlarken.
Ferişte Hocam buyurun siz de kendinizi tanıtın. Sonra grup dinamiğini öğrenme adına birkaç sorumuz olacak. Sonra sunumumuza başlayacağız. Evet. Tabii hocam. Esra hocamın da bahsettiği gibi biz 3-4 senedir, hatta bence daha da eski diye düşünüyorum ben, kalpli birlikteliğimiz. Birlikte eğitimler veriyoruz. Bu grupla da bugün aslında çok önemli bir konu olan psikolojik dayanıklılık, sağlamlık, Hı hı. güçlü olmak diye başlık atılan, belki onun biraz daha altını daha iyi dolduracağımız birlikte bir eğitim planlıyoruz sizlerle birlikte. Ben kendimi kısaca tanıtayım. İsmim Feriştah Çelik. Almanya'da psikolog olarak şu an aktif bir şekilde kendi şirketim üzerinden terapi ve danışmanlık veriyorum. Aynı zamanda iş dünyasında burnout diye tanımlayabileceğimiz depresyon gibi birçok nasıl diyeyim, arka arkaya gelebilecek ruhsal destek sistemleriyle birlikte bireysel danışmanlık, aile, evlilik ve çocuk üzerindeki çalışmalarımı devam ettiriyorum. Bugün de dediğim gibi birlikte interaktif, sizlerden de aynı zamanda belki aktif katılımınızı yer yer isteyeceğimiz bir eğitim olacak. Yani bizim size bu eğitimi hazırlarken ilk başta söyleyeceğimiz şeylerden bir tanesi, mutlaka yanınızda bir kağıt kalem olsun. Çünkü birlikte kendinizdeki o nasıl diyeyim, reçete vardır ya, böyle doktora gittiğimizde bize verirler ve biz hangi ilacı kullanacağımızı biliriz, ama hayatta da bazen reçetelere ihtiyacımız olur. Bazı problemleri çözerken işte tam da böyle bir şey olacak. O yüzden ne kadar eşlik edebilirseniz şu anki eğitim, o kadar hayatınızdaki çoğu alanda uygulamaya devam edeceksiniz. Şimdi iş dünyası ayrı bir dünya olarak ne kadar nitelendirilirse aslında kişinin ruhsal bütünlüğüyle çok birlikte. Yani ruh sağlığı mekanizmalarını ne kadar sağlıklı kullanabiliyorsa kişi, İş dünyasında da ya da aile dünyasında, evlilik dünyasında daha sağlıklı bireyler haline geliyorlar. O yüzden de bu konu çok çok önemli bir konu. Bugün sizlerle birlikte konuşacağımız. Yavaş yavaş isterseniz başlayabiliriz. Mutlu Bey değil mi? Ben doğru Evet. anlıyorum Evet isminizi. hocam. Doğrudur. Hı Tamamdır. hı. İsterseniz Tabii. başlayabiliriz. Biz bir Lütfen soruyla buyurun. başlayacağız ilk olarak. Esra Hocam buyurun. Siz isterseniz o güzel soruyu sorabilirsiniz. Önce şöyle diyelim isterseniz hocam, neden buradasınız sorusunu bir chat bölümünden alabilirsek kıymetli Evet. katılımcılarımızdan, böyle hem duygu ve düşünce bütünlüğümüzü buraya sağlamış olalım. Neden Niyetleri buradasınız? Böyle bir tazeleyelim değil mi? kelimeyle, bir iki kelimeyle, yani bir iki kelimeyle böyle ifade edebilirseniz kendinizi chat bölümünden. Biz de böyle sizleri yakinen tanımış olmak istiyoruz. Aslında keşke tek tek tanışabilsek ama bir grup dinamiği görme adına böyle neden buradasınız sorusunu öncelikle almış olalım. Chat bölümünden herkes böyle birer ikişer kelime yazabilirse, cümle de olabilir tabii ki, neden olmasın. Memnuniyetle biz de okumuş ve görmüş olalım. Özelden de yazabilirsiniz. Genel olarak da ifade edebilirsiniz. Evet. Evet, iş arama sürecindeyim şeklinde geldi bir cevabımız. Ben şeyi de sormak istiyorum. Mesela herkes şu an Almanya'da mı, yoksa Mutlu Bey farklı ülkelerden de var mı? Bizim şimdi eğitim Hı hı. verdiğimiz kişiler genellikle dünya oluyor. Biz bu Bizim soruyu sormaktan da çok keyif alıyoruz açıkçası. O evet, yüzden tekrar bize sormak istedim. biz zaten bu duyurumuzu Avrupa genelinde yaptık. Hı Komünitemizin Avrupa'nın birçok ülkesinde zaten hem adminlerimiz hem gruplarımız var. Büyük ihtimal farklı Evet. ülkelerden vardır. Hı hı. Birebir bilmesem de ama evet, öyle olduğunu düşünüyorum. Bir eğitimde böyle biz sormuştuk. Yani sosyal medya ve ister istemez yayılım gücünün şeyini de görebiliyoruz böylece. Ne kadar yoğunluk, Kenya'sından tutun Kanada'sı, yani saat Evet, farkı da olsa gerçekten çok Londra'dan böyle güçlü bir bir ağ. hocamız varmış. Evet. Ben biraz okuyabilirim isterseniz Esra Hocam. Ne Yani dersiniz? genel olarak hocam aslında Mutlu Bey'in attığınız şeyle çok uyumlu cevaplar. Yani o başlıkla işte yorulmak ve güçlü kalmakla çok uyumlu Evet, geldi cevaplar. Yani genelde iş aramak, çalışıyor olduğu halde devam etmekte zorlanmak şeklinde cevaplar gelmiş oldu. Ve biz isterseniz Feşli Hocam böyle yavaştan başlamış olalım. İş ararken güçlü kal diye sizin başlığınızı da buraya almış olduk.
takdir Evet. ederek aldık gerçekten. Güzel bir başlık olmuş. Fakat biz bir soru daha sormak istiyoruz. Yani aslında bu Ferişte Hocam da az önce ifade etti. Psikolojik dayanıklılık, psikolojik sağlamlık Hı diye hı. ifade etti bu eğitimin başlığını. Ve güçlü kal diye de burada bir başlık var ama yine de şöyle sormak istiyoruz. Dayanıklılık deyince ne geliyor aklınıza? Dayanıklılık. Yine chat bölümünden cevapları alabiliriz. Dayanıklılık bir kelimeyle size ne çağrıştırıyor? Dayanıklılık ya da sağlamlık ne çağrıştırıyor? Harika. İki cevap geldi. Biri sabır, biri sema. Biri öz disiplin, öz kontrol. Farklı tanımlamaları. Olumsuzluklara direnç, istikrar, vazgeçmemek, Harika. aramaya devam, yılmamak, disiplin, talebi anlamak, aktif sabır. Çok güzel cevaplar geldi gerçekten. Grup gayet aktif, dinamik. Buradan bunu anlıyoruz. Ümitsizliğe düşmemek, evet, olaylar karşısında pozitif kalabilmek. Çok güzel cevaplar geldi. Teşekkür ederiz. Cevap vermeyen kıymetli katılımcılarımız, yani buradasınız ve dinliyorsanız dahi kendi içinizden mutlaka cevabınızı verin. Ve hatta önünüzde kağıt kalem demişti Ferişte Hocam az önce. Mümkünse oraya da yazabilirsiniz. Hem neden buradayımın cevabını hem de dayanıklılık işte psikolojik sağlamlık ne demek sizin için, size ne çağrıştırıyor kısmının cevabını yazabilirseniz çok güzel olur. Biz de kendimizce burada bir cevap arayışı içerisinde bir yanıt vermiş olduk. Psikolojik sağlamlık ne demek diye baktığımızda ya da dayanıklılık diye ifade edilen noktaya baktığımızda zor deneyimlerden veya öngörülemez zorlayıcı olaylarla baş edilip zor deneyimlerden sonra ve öngörülemez zorlayıcı olaylardan sonra baş edebilme, uyum sağlayabilme, esneklik kullanabilme ve ilerleyebilme. Zorlayıcı bir stres faktörü karşısında olumsuz duygusal tecrübelere karşı kendini yeniden toparlayabilme ve iyileştirme gücü şeklinde tanımlanır. Şimdi burada güçlü kal ve dayanıklılık kelimelerine gelip dönecek olursak biz genelde Türkçemizde güçlü kalmak ve dayanıklı olmak kelimeleri karşısında daha böyle işte rigid bazı şeyler ya da böyle daha sert, daha güçlü, daha sağlam dediğimizde böyle hani taş gibi, işte demir gibi, işte duvar gibi daha böyle katı şeyler aklımıza gelir. Halbuki burada psikolojik sağlamlıkta bahsedeceğimiz şey esneklik. Yani bir maddenin işte böyle mesela bir kalemden çok basit bir örnek verecek olursam bir kalemden böyle bu kalemi yer değiştirmek istesek ve bunun şeklini değiştirmek istesek genelde bunu şu şekilde yaptığımızda kırılmış olacak değil mi? Ama bu esnek bir madde olsa bunu eğdiğimizde aynı yerine geri gelmiş olacak. Bouncing diye de ifade ediliyor hani İngilizce'de. Yani bir değişimden sonra eski halimize geri gelme hali aslında psikolojik dayanıklılık ve sağlamlık. Yani bu anlamda Ferişte Hocam aslında kavram biraz bizim Türkçedeki kelimeyle çelişiyor gibi, ne dersiniz? Evet. Yani bu da bir aslında İngilizce demiş herkes. Çeviriyle alakalı bir durum var ama ben bilinen bir yerden kavramları konuşmayı da çok seviyorum eğitimlerde. Sizle birlikte de hep bunun üzerine de çalışıyoruz. Güçlü kalmak, dayanıklı olmak, her zaman dik durmak, iş ararken böyle nasıl diyeyim, ne kadar zorluk çıkarsa çıksın böyle duvar gibi ya da sert bir şekilde bütün zorlukların üstesinden gelmek. Aslında bir yerde ruh sağlığımıza çok yükleniyoruz orada. Yani esneklik, o baş edebilme mekanizmalarımızı sağlıklı bir şekilde devreye sokamadığımız için o az önce kalem örneğindeki bir süre sonra kırılmalar başlıyor. Ve o kırılmaların geri dönüşümü ya da onarımı daha zor oluyor. Ama esneklik dediğimizde ya da bilişsel olarak biraz esneyebilen bireyler daha dayanıklı ve daha sağlam bireyler olarak karşımıza çıkıyor aslında. Ve burayı siz hani tanımı okurken de şunu fark ediyoruz bence hep birlikte. Hiç şöyle bir şey kurmuyor. Hiçbir problem çıkmaması için uğraşmak ya da hayatında hiç problem yaşamayacak, hiçbir zorluk, böyle bir cümle duymuyoruz mesela dayanıklılığı ya da sağlam bir psikolojiyi tanımlarken. Tam aksine zor deneyim var.
Bir de kişinin reaksiyonu var. Yani o reaksiyonun türü aslında onun sağlamlık derecesini belirliyor. Buradaki şu metaforu kullanırız biz. Benim kullandığım daha doğrusu iki metafor var. Biri Hacı Yatmaz metaforu. Bunu belki sosyal medya hesaplarından takip edenler de bilir. Biri de fidan metaforu aslında. Hacı Yatmaz'dan biraz bahsedeyim. Mesela Hacı Yatmaz bebeğini tanıyorsunuzdur. İttirdiğinizde düşmez ama yere kadar gider. Yere kadar gider, sonra tekrar doğrulur. İşte o doğrulma sürecine biz kişinin sağlamlık seviyesi diyoruz. Yani süresi, doğrulma şekli, nasıl baş ediyor bunlarla. Onlar psikolojik sağlamlığı anlatırken kullandığımız metaforlardan biridir. Düşmemek değil ya da bir zorluk yaşamamak değil. Tamamen içsel bir ayağa kalkma mekanizması diyebiliriz bunun adına. Bunu devreye sokabilmek. Fidan metaforunda ise hani fidanlar cılız gözükürler ama esnektirler. Yani rüzgarlara dayanırlar, bir zorluk yaşadıklarına dayanırlar, tekrardan ayağa kalkabilirler. Eğer toprakla bağlarını koparmadılarsa özellikle. Burayı da çok özel bir yere bağlayacağız bugün sizlerle birlikte. Ve aynı zamanda farkında olmadan bir fidanın aslında ne kadar güçlü olduğunu görüyoruz burada biz. Değil mi? Hayatta kalmaya devam ediyor. Ne kadar bir zorluk yaşasa da. O yüzden bir çınar örneği vermeyiz mesela biz psikolojik dayanıklılıkta ya da psikolojik sağlamlılıkta diyelim bunun adına. Ya da büyük böyle heybetli bir ağaç örneği verilmez. Çünkü olabildiğince zorluklar karşısında kişinin baş etme mekanizması esneklikten beslenir. O yüzden genellikle bu fidan ya da Hacı Yatmaz bebeği örneği verilir burada. Bu küçük bir eklemeyi yaptıktan sonra buyurun hocam, söz sizde. Şöyle küçük bir hatırlatma da yapmak istiyorum izninizle. Soruları sonda alacağız Mutlu Bey, eğer sizin için de uygunsa. Böyle biraz biz soru cevap gideceğiz ama katılımcılarımızın da soruları olursa sona doğru bir 10 dakika sorulara ayırmış olacağız. Buraya da böyle bir parantez içinde Tabii söylemiş ki hocam. olayım. Buyurun Esra hocam. Evet, aslında bize böyle iyi gelecek bir nokta var ki işte bu resilience, psikolojik sağlamlık dediğimiz konu tamamen geliştirilebilen bir olgu. Yani kendi iç dünyamızda öğrendiğimiz ve her günde yenisini ekleyebildiğimiz bir olgu. Yani bu yönüyle işte ben sağlam değilim, ben zayıfım, ben naifim, işte zorlu olaylar karşısında çok da dayanamıyorum, dayanıksız bir kişiyim dediğimizde kendimizi bu gelişimden aslında biraz geri tutmuş oluyoruz. Yani bu yönüyle herkes, her birey, küçücük bir çocuk da dahil, mesela küçücük bir çocuk okul zorbalığına karşı psikolojik sağlamlık kazanabileceği gibi, ortaokul, lise dönemindeki bir çocuk üniversite sınavlarına hazırlanırken yaşadığı zorluklar karşısında bir psikolojik sağlamlık kazanabilir. Ya da farklı bir hayatı varken bir anda göç sürecine girmiş ve hayatı birden değişmiş olan, yeni bir kariyer peşinde olan, yeni bir iş peşinde olan her bir yerlerimiz içinde yine bu psikolojik sağlamlığımızı güçlendirmek mümkün. Bunun için kendi içimize bir uğraş vermemiz, biraz çalışmamız, çabalamamız gerekiyor. Az önce Feşli Hocam'ın bahsettiği gibi bu esneklik dediğimiz noktada nerelerde zorluklar var? Nasıl bu konuda kendimizi geliştirebiliriz? Onunla ilgili küçük küçük adımlar burada biz sizinle paylaşacağız. Ve bu paylaştığımız adımlarla ilgili kendi iç tecrübelerinizi, deneyimlerinizi önünüzde bulunan kağıda yazabilirseniz bu seans bittiğinde, bu birliktelik bittiğinde karşınızda aslında bir psikolojik sağlamlıkla alakalı bir yol haritası, bir reçete ya da kendi yolunuz, kendi haritanız karşınıza çıkmış olacak. Hani bu yönüyle de burada bahsedeceğimiz her bir adım için kendi iç duygu ve düşüncelerinizi bir kenara not alabilirseniz ya da en azından ufak bir soru şeklinde bile not almış olsanız bu seans bittikten sonra kendi başınıza kaldığınızda da yine bu soruları cevaplayıp kendi psikolojik sağlamlık haritanızı, yol haritanızı çizip önünüze koyabilirsiniz diye ifade etmiş olayım Ferişte Hocam. Burayla alakalı eklemek istediğiniz var mı Ferişte Hocam? Yoksa ilk adımla başlayalım mı? Başlayalım isterseniz hocam. Harika anlattınız. Buyurun. Pardon, Evet. ilk adımdan önce daha öncesi bir sorumuz var. Zorluklarla karşılaştığımızda ne yapıyoruz? Yani Genellikle ne o işte yapıyoruz, ilk değil mi? toslama anı. Yani değil mi? Evet. İlk o zorlukla karşılaştık, toslama anı ya da önümüzde büyük bir zorluk var, bir türlü aşamadığımız bir durum var. Bu durumlarda genelde
insan mekanizması nasıl karşılık veriyor Feşte Hocam? Evet. Psikoloji derslerini alırken en ilkel savunma mekanizmasının bastırma olduğu üzerine bir bilgi verilmişti bize. Yani bir zorlukla ya da kişinin ruhsal bütünlüğünü tehlikeye atacak bir olayla karşılaştığında ilk kullandığı, herkesin ama kullandığı mekanizma bastırmaymış. Ama sonra çalışmalar arttıkça aslında inkar etmek olduğu bulunmuş. Çünkü inkar ve bastırma çok birbirine yakın mekanizmalardır. Savunma, yani kişinin ruhsal sağlığını koruyabilmesi için otomatik çıkan tepkiler diyebiliriz bunun adına. İşte biz zorluklarla karşılaştığımızda aslında eğer çok bilinçli bir şekilde yaklaşmıyorsak inkar edebiliyoruz. Mesela nasıl inkar ediyoruz diyelim? Durumu tanımlamıyoruz mesela. Sanki o olayı ben hiç yaşamıyormuşum gibi. Böyle farklı bir şeylerden bahsediyorum. Ya da hep böyle olumlu taraflarını anlatıyorum mesela. Yani yaşadığım zorluğun hiç içinde değilim ya da hiç tanımlamasında değilim. Durumun dışındaymış gibi. Ya da hani böyle daha net bir örnek olacaktır belki. Böyle bir ayrılık sürecindeyken sanki hep daha hala birlikteymiş gibi bazı adımlar atma ya da göç süreci dedi az önce Esra Hocam. Hala bir önceki yerle ilgili bağlantıları ile ilgili farkında olmadan tekrarlar, belki yaşanmışlıkları buraya taşıma kişinin aslında bir savunma mekanizması. Bir diğeri ise diğer sıkça karşılaştığımız başkasını suçlamak ya da sorumluluğu kendi dışında başka şeylere vermek olarak tanımlıyorum ben bunu. Mesela neyi sistemi suçluyoruz ya da e, dili suçluyoruz ya da başkasını, eğitmeni suçluyoruz, değil mi? Diyor şu kursu şöyle vermiş olsaydı daha iyi bir yerde olurdum ya da başvuru yaparken başvuru yaptığımız kişinin tavrını suçluyoruz mesela. Yani yaşadığımız zorluktan sonra orayla baş edebilmek için diğer bir yaptığımız aslında sağlıklı olmayan mekanizmalardan biri de suçlamak başkasını. Bir diğeri ise isyan etmek. Yani yaşadığı duruma karşı içsel olarak İsyan ediyor kişi. Yani ben niye bunu yaşıyorum? Mesela en sık karşılaştığım şeylerden birisi, ben niye bu kadar zorlanıyorum? Diğer arkadaşım hemen bir şeyleri başarırken ben niye bu kadar zorlanıyorum? Yani isterseniz orada bir kıyaslama zehrine de takılıyor insan. O çok nasıl diyeyim, üzücü bir şeydir kişi için ve sonra tükenmeye başlıyor farkında olmadan. Çünkü pasif alanda kaldı. Yani şuraya kadar bahsettiğim 3 tepkide kişi kendi hayatının kontrolünü kendinde hissedemiyor aslında. Pasif bir alanda ve pasifseniz baş edemezsiniz. Pasifseniz kendinizi yeterli hissedemezsiniz. Yetersizlikte kalmaya başlarsınız. Diğer bir yeşil renkli olan aslında mücadele etmek. Ya bunu buraya hani sağlıklı veya sağlıksız mücadele diye belki ikiye ayırabilirim burayı. Çünkü bazen kişi mücadele ederken öyle bir mücadele eder ki o mücadele bittiğinde tükenmiş olur. Yani böyle hani tüm şeyleriyle birlikte, donanımlarıyla birlikte neyi var neyi yoksa, hani bazı insanlar vardır ya böyle neyi var neyi yoksa böyle dökerler ama o iş bittiğinde de tükenmiş olurlar. İşte bu da aslında bir mücadele yöntemi. Ancak tüketen bir, hani psikolojik dayanıklılığına zarar veren bir mücadele yöntemi. Bir diğeri ise aslında depresyona girmek. Birkaç katılımcımız da yazdı ümit var olmakla ilgili. Ben depresyonu şöyle tanıyorum. Kişinin ümit duygusunu kaybetmesi hali. Yani iyi bir duygu yaşayacağına dair ümidini kaybetmesi, iyi şeyler yaşayacağına dair ümidini kaybetmesi ve kendisini farkında olmadan hüzün duygusunu hapsetmesi ve sonra bunun bir döngüye dönüşmesi hali. Ve depresyonu da bu iş arama süreçlerinde, işteyken özellikle bu burnout birazcık daha farklı ama bir sonraki seviyede artık yavaş yavaş depresyona döndü. Çünkü depresyonu biz hani halk arasında çok kullanıyoruz belki. Ya depresyona giriyoruz, çıkıyoruz gibi. Ama eminim birçok insan şu an belki farkında olmadan depresyon süreci yaşıyor. İçsel bir bunalım, tükenmişlik hali ve nereye nasıl hareket edeceğini bilememe. Hani böyle sabah kalkıyor, ne için kalktığını bilememe hali. Gidiyor işe dönüyor. Böyle hani sadece onun kendisini şöyle tanımlamıştı bir danışanım bununla ilgili. Ben yapılması gerekenleri yapıp kenara çekiliyorum, bu kadar. Yani bakın, ekstra bir şey koyamıyor çünkü bir depresyon süreci yaşıyor. Ümit var değil. O sadece o
Sabah 7'de kalkması gerekiyordu, kalkıyordu. Akşam eve 4'te dönmesi gerekiyordu, dönüyordu, bu kadar. Yani ümit duygusu yok, iyi bir duygu yaşayamıyor çünkü onun için kendisine yani ümitle yaklaşamıyor. O yüzden bu noktalarda özellikle depresyonda zorluklarla karşılaştığımızda verdiğimiz tepkilerden birisi oluyor. Yani buraya kadar baktığımızda biz yoğunlukla sağlıklı olmayan diyelim bunları veriyoruz zorluklar karşısında. Esra Aslında Hocam, bir eklemek ekleme daha istediğiniz bir var şey var Feris mı? Hocam. Hani burada güzel de bir ekleme. Kişinin kendini suçlaması hangi kategoriye giriyor diye. Hani burada Evet. zorluklar Evet. karşısında kendini suçlaması, Evet. aslında başkasını suçlaması, kendini suçlaması, belki o başlığın içerisine alabilir miyiz? Başkasını suçlama başlığının içerisinde. Şöyle söyleyeyim, aslında çok buraya da değineceğiz birlikte Esra Hocam, değil mi? O bir alan var, geçmiş ve gelecekle ilgili. Suçlamak aslında biraz geçmiş odaklı olmaktır genellikle. Yani pişmanlık yaşayabilirsiniz mesela, ya şunu daha iyi yapabilirdim noktasında olursanız daha iyi yapmak için uğraşabiliyor kişi, ama ben bunu neden böyle yaptım gibi böyle suçlayıcı bir yerden yaklaştığında farkında olmadan, hani az önce demiştim ya, pasif alanda kalıyor diye. Harekete geçemiyor çünkü geçmişi değiştiremiyoruz. Geçmişte farklı bir şey yapmış olmayı dileyerek geçirdiğimiz her saniyede aslında suçluluk duygusu altında eziliyoruz. Yani orası kişiyi tüketen bir yer. Eğer kendini suçlama varsa verebileceğim ilk öneri şu olur: suçlama davranışından farklı yapabilirdim noktasına ve neyi farklı yapmak istiyorum'a yavaş yavaş gelmeye başlaması olur. Yani soruş biçimini değiştirme. Bunu fark ettiğin yerde hani az önce diyoruz ya, bunları not alın diye. İşte burada mesela bunu not almak çok önemli bence. Yani ben kendimi suçladığımı fark ettim zorluklar karşısında. Bunu not alıp mesela bu seans bittiğinde, bu hafta içerisinde nerelerde kendimi suçluyorum ben? Ne karşısında kendime sürekli dönüyorum ve farkında olmadan eylemsizliğe itiyorum kendimi. Belki farklı bir tepki versem orada farklı olacak. Mesela ne diyebilirim? Neyi farklı yapmak isterdim? Neyi farklı bir şekilde gerçekleştirmek isterdim ve bunun için neye ihtiyacım var? Bak, ikinci soru. Doğru soruyu sorduğunuzda arkadan sorular takip ediyor. Ama siz kendinize yanlış bir soru sorduğunuzda doğru bir cevap alamazsınız hiçbir şekilde. O yüzden kendini suçlamak belki bir tık sonra gelecekti ama çok güzel bir ekleme. Ben çok kıymetli buluyorum bunu. Sizin buraya eklemek istediğiniz bir şey var mı Esra? Yani burada özellikle adımlara geçmeden önce biz bu basamakları beraberce görmek istedik ki kendi içimizde, yani özellikle bu iş arama süreci ve işte çalışırken yorulma süreci içerisinde hangilerini yaşıyoruz? Bir ekleme daha gelmiş oldu, kendi suçlama. Bence bu da çok güzel bir katkıydı. Yani bunların içerisinde içine düştüğümüz farklı bir zorluk varsa bu zorluklarla alakalı şimdi adımlar gelecek. Tek tek adımlara bakacağız ve bu adımlarla beraber buradaki az önce Feşli Hocam'ın anlattığı yanlış tepkileri nasıl değiştirebiliriz? Yani bu zorluk karşısında vermememiz gereken tepkilerdi bunlar. Şimdi biz bu vermememiz gereken tepkileri bir kenara aldık, öğrendik. Kendi içimizdeki İç muhasebemizde bizde hangisi var bunu bulduk, işaretledik. Şimdi bundan sonra adımlara geçtiğimizde adımlarda belki biraz bu anlamda reçeteler bulunmuş olacak. Evet, ilk adımda, yani ilk başlığımızda da psikolojik dayanıklılık kazanmak için ilk adımımız gerçekçi bir tanım yapın ve kabule geçin. Değil mi Ferişte Hocam? Evet. Aslında burada bu gerçekçi tanım ne demek? Yani ve kabule geçmek nasıl olur Ferişte Hocam? Bu kısmı da sizden almış olalım. Buyurun. Aslında inkarın tam bir karşıtı oluyor, değil mi? Kabul edin, yani tanım yapın. Hep söylediğim bir cümle var. Tanımlamadan bir şeyle baş edemezsiniz. Yani ilk önce onu sistemin bir görmesi lazım. Bu ruh sağlığı sisteminde de böyle. Yani tanımlayın ve sonra baş etmeye çalışın. Eğer tanımlamadan baş etmeye çalışırsak belirsizlik içinde kayboluyor. Yani aslında inkarı yaşamış oluyoruz orada. Gerçekçi bir tanım şöyle bir tanım: ben şu an ne yaşıyorum? Hangi süreçteyim? Hani az önce biz sorduk ya, neden buradasınız diye. Aslında çok güzel böyle tanımlamalar geldi. Şu an şu süreçteyim. Şu an şununla baş etmeye çalışıyorum. Mesela bunlar çok önemli tanımlamalar. Siz bu tanımlamayı yaptıktan sonra evet, sonraki adıma geçebiliyoruz. Yani baş etme mekanizması sağlıklı bir şekilde devreye girmeye başlayabilir. Ama biz tanım yapmadığımızda, yani
her gelen zorluğu ya da her yaşadığımız şeyi şuur altından gelen otomatik tepkilerle tepki vermeye devam ettiğimizde tükenmek söz konusu oluyor. Az önceki yorumlardan birinin hani öğrenilmiş tepkilerle devam ediyoruz ve bu tepkileri nasıl verdiğimizin farkında değiliz. O yüzden farkındalığı taşımak zaten çok büyük bir adım. Tanım yapmak zaten farkındalığın diğer bir versiyonu. Ben ne yaşıyorum? Nasıl yaşıyorum? Nerede yaşıyorum bunu? Kiminle yaşıyorum? Mesela yanımda kimler var şu an? Nasıl bir süreçten geçtim ve nereye doğru gidiyorum? Benim şu anki ruh halimin tanımlaması ne? Ben ne hissediyorum? Mesela bunlarla ilgili doğru ve gerçekçi bir tanım yapmak gerekiyor. Bakın, negatif bir tanım bahsetmiyorum, bahsettiğim bir tanım. Gerçekçi bir tanım. Yani iyi yönlerinizle, yaşadığınız tüm zorluklarla doğru bir tanım yapmak gerekiyor. Şimdi diğeri ise kabul. Kabulle kabullenme arasında çok önemli bir fark vardır. Kabul ettiğinizde hala eyleme devam edebilirsiniz. Ama kabullendiğinizde bir şeyi artık yapacak bir şey olmadığını düşünmeye başlarsınız. Dersiniz ki artık yapacak bir şey yok, ben bunu böyle kabullendim. Ama kabulden sonra davranışa geçtiğinizde o kabul sizi geliştirmeye başlar. Yani ben şunu yapmıyorum. Aslında buradaki denilmeye çalışan şey, ben kabul ettim, bu böyle. Hayır. Kabul ediyorum. Bu durum bu şekilde. Ben bu süreçte şu noktalarda zorlanıyorum. Şuraları çok iyi yaptım bugüne kadar Allah'ın izniyle ve devam edeceğim. Ve sonrasında ise kabulle birlikte gelen değişim başlıyor aslında, gelişim başlıyor. Çünkü insan tanımadığının düşmanı hep ya. Tanımladıktan sonra bir rahatlıyor. Diyor ki ben bununla artık daha rahat baş edebilirim. Ya Google'a bile bir şey yazarken değil mi? Doğru bir yazmak gerekiyor ki bizi doğru sonuçlara getirir. Hatta bazen böyle seanslarda danışanım, hocam bazen siz bunu mu demek istediniz diye soruyorsunuz ya. Yani o tanımlamanın ne kadar önemli olduğunu tekrar tekrar görüyorum demişti bana. O yüzden bu tanımlama gerçekçi bir tanım yapmak ve kabul etmek psikolojik dayanıklılığın ilk adımı. Yani bunu atlayarak diğer aşamalara geçemeyiz. O yüzden şimdiki o kağıda ne yazıyoruz? Ben ne yaşıyorum şu an? Ne hissediyorum? Nasıl bir süreçten geçiyorum? Hedeflerim ve hayallerime giderken ki hangi aşamadayım? Bunu yazıp devam etmek gerekiyor, değil mi? Diğer aşamalara Esra Hocam. Siz ne Evet, söylemek ikinci aşamaya istersiniz? geçebiliriz. İkinci aşamada, ikinci adımda ise ön kabullerinizi fark edin ve düzenleyin. Az önce aslında gelen chat bölümünden gelen yorumlardan birisi zorluklar karşısında nasıl tepki vereceği tamamen insanın iradesi dahilinde öğrenilmiş mekanik tepkiler vermeme şeklinde bir yorum vardı. Burası çok güzel gerçekten. Özellikle biz ne yapıyoruz? İşte bu ön kabullerimizle aslında o bir önceki adımdaki farkındalığı yıkmış oluyoruz. Yani neredeyiz, hangi adımdayız? Küçük stepler, küçük adımlar belirleyip hedefimize doğru küçük küçük ilerleme aşamasında olmamız gerekiyor. Hangi adımdayız? Hangi adımları atlattık? Çok güzel başardık. Hangi adımlarda iyiydik, başardık, tamamladık ve oralarla alakalı belki hani kendimizi ödüllendirmemiz. Sonraki adımlar Bağlantı benimle mi ilgili yoksa? Bende de kesiliyor hocam. Tamam, okey. Şimdi umarım düzelecektir. Ben devam edebilirim. Olur hocam. Olur, buyurun. Evet. Şimdi ön kabullerle ilgili Esra Hocam'ın da bahsettiği gibi şuur altı dediğimiz bilinç dışından gelen, aslında bilinçaltı diye bilinen ama aslında bilinç dışı olan, farkında olmadan verdiğimiz tepkilerden bazıları diyebiliriz. Mesela ön kabul ne demek? Bir işe başlayacaksınız. İlk başta aklınıza gelen bir düşünce. Ya ben bunu zaten yapamam mesela. Ya da bu alan bana göre bir alan değil ya. Ben böyle düşünüyorum. Şimdi mesela burada ben şöyle bir soru sorduğumda çoğu insanın bazen bu konuyla ilgili çok fikri oluyor. Neden böyle düşünüyorsun? Yani bu alan niye sana göre değil? Ne bileyim hocam ya, hani baktım şöyle bir dışarıdan, şu birkaç konu bana zor geldi. Yani farkında olmadan kişi geçmişte belki bir deneyim sahibi oldu bambaşka bir alanda. Bir başarısızlık yaşadı belki de ve onu buraya aktarıyor. Ön kabul özellikle burada devreye giriyor. Yani deneyim sahibi olmadan o konuyla ilgili o anda direkt olarak devreye giren otomatik düşünceler. Ben şunu yapamam.
Ben bunu yapamam. Ya da ya orası çok zor bir şirket, çok kişiyi almıyormuş. Beni zaten almaz. Ben kimim ki? Böyle direkt hani nasıl diyeyim kendimize bağlamak biraz konuyu. Bunu biraz irdelediğinizde o kişiyle mesela kendisiyle ilgili olarak negatif düşünceler, kendisini suçlamanın çok yoğun olduğunu, kıyas mesela çok yoğun oluyor ister istemez o kişide. Ve burada ön kabul dediğimiz, ön yargı diyebilirsiniz bunun adına başka bir yerde. Başka bir yerde olumsuz düşünce olarak karşımıza çıkabilir. Başarının önündeki en büyük engellerden biridir. Yani burada soracağımız soru ne derseniz, ben neye karşı daha ön yargılı yaklaşıyorum kendimle ilgili acaba? Mesela bu sorunun cevabı bence çok önemli bir cevap. Bu size belki bugüne kadar başaramam diye kodladığınız çoğu şeyin ön kabul olduğunu gösterecek. Evet, Esra Hocam buyurun geldiniz. Size Bağlantım veriyorum koptu hemen. geldim. Burada cümlelerimiz çok önemli. Yani değil mi? Özellikle o cümlelerimiz içerisindeki az önce dediğiniz e, nerede hata yapıyoruz? Cümlelerimizin neresinde hata yapıyoruz? Yani nasıl bir hata bu? Mesela bazen hiçlerle, heplerle, her zamanlarla, hiçbir zamanlarla kurduğumuz cümlelere dikkat edelim ve o hep hiç, ya her zaman, hiçbir zaman böyle bir yuvarlak içine alıp orada bir problem var. Ben genelleme yapıyorum. Yani nedir o önceki kabullerimle, önceki yaşanmışlıklarımla, önceki yaşadığım zorluklar içerisinde başıma gelen hadiselerde belki edindiğim bir takım bilgiler ya da farkındalıkları buraya belli belirsiz farkında olmadan hepsini birden boca etmeye çalışıyorum. Hepsini birden boca ediyorum ve önüme bir engel koyuyorum aslında bunu yaparken. Yani yapamayacağım anlamında bir engel koyuyorum. Ya da işte bu falcılık olabilir. Az önce dediğiniz gibi işte bu şirkete zaten benim gibisini almazlar yani. Hani geleceği okuma gibi böyle bir genel bir düşünceye sahip olabiliriz yani. Gelecekle alakalı hep olumsuz bazı yorumlar yapan bir zihin yapımız. Bunlar hep aslında bizim hayatta kalabilmemiz için beynimizin bize yaptığı bazı oyunlar yani. Bunları fark edebilirsek, onları bir düzenleyebilirsek, değiştirebilirsek burada belki hani ön kabullerimizi değiştirmek ve düzenlemek dediğimiz nokta bizde hayat kurtaracak diyebiliriz. Özellikle bu iş arama süreciyle alakalı. Bir anda binlerce olumsuz düşünce zihnimize hücum ettiği anda işte bu olmuyor. Çünkü şöyle 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 ya da ama şöyle 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 dediğimiz o olumsuz kalıpları düzenleyebiliriz. Yani onun yerine alternatif bir düşünce getirebiliriz. Yani yapabilirim ama işte iyi hissetmiyorum ya da işte bu konuda buralara başvurabilirim ama işte buraları yapamayacağımı düşünüyorum dediğimiz yerlerde ikinci cümleyi düzenlememiz gerekiyor. Aslında yapacağımız bu kadar. Yani ikinci cümleyi alıp gerçek iyi bir analiz yapıp o olumsuz olan kısmı olumluya değiştirmek. Burada özellikle benim çok hoşuma gidiyor Perişte Hocam. Einstein'ın hani soruluyor hani o vazgeçmeme, yılmama diye de bahsettiler ya psikolojik sağlamlıktan özellikle bahsederken yılmama kelimesi geçti. Yani o aynen mesela Einstein'ın işte siz nasıl 1000 kere denediniz hani elektriği bulurken nasıl 1000 kere bir deneme yaptınız diye sorulduğunda hani 999 tane ben onun hani bulunmama yöntemini biliyorum, olmama yöntemini biliyorum. Yani bir tanesini bulduk, bir tanesini tuttu. Yani işte oradaki yılmamazlık aslında ön kabulleri aşmayla alakalı. Nasıl 999 tane yapılamamayı biliyorum dediği yer aslında yapamadığı yere olumlu bakabilmek, değil mi? Yani yapamadığı tecrübeyle alakalı da olumlu bir geri dönüt oluşturabilmek. Özellikle burada biz hani şurayı ifade ediyoruz. Olumsuz düşüncelerle baş ettiğimiz noktada e, oraya olumlu düşünceyi, alternatif düşünceyi nasıl yerleştiriyoruz? Kendi olumsuz düşündüğümüz ya da otomatik düşüncelerimizin içerisinde kendimizi yakaladığımız anda bir dakika ben bunu nasıl olumluya çevirebilirim ve bununla nasıl baş ediyorum? Bu benim için bir engel değil, bir gelişim metodu haline gelebilir mi? Ve gelişim metodu haline gelebilmesi için de yine en önemli yöntemlerden bir tanesi bu geri bildirimlerle öğrenmeye çalışmak. Yani yapamadığımız yerde bunu bir olumsuz fikir olarak zihnimize bir işte evidence hani belki bir kanıt gibi sunmak değil de hani bu benim bir kanıtım. Bak yapamıyorsun
gibi değil de olmayacağına dair bir tecrübe edindim. Şu olmayacak, şu şekilde olursa olmayacağına dair yeni bir tecrübe edindim gibi kendimizi bu geri bildirimlerden gelişime açık bir model oluşturabiliriz. Alternatif düşüncelerden gelişime açık bir model oluşturabiliriz. Aslında olumsuzlukların bizi geliştirebileceği bir bakış açısı geliştirmek bizim için çok kıymetli, çok anlamlıyken olumsuzlukları kendimize engel neden yapalım? Değil mi Ferişte Hocam? Evet. Ön kabullerle ilgili belki ilk çalışılacak konu şu olabilir. Başarısızlık korkumuz. Hı hı. Yani başarısız olabiliriz. 999 kere başarısız olmuş bir bilim adamı birincide bulduğu şeyle tüm dünya değişiyor aslında. Evet, bu kadar büyük şeyler değil ama ben bu tür hikayelerde hep şunu odaklanmaya çalışırım. Evet, o kişinin ön kabulü o kadar farklı ki ya da hayata baktığı yer. Neden ben de bakamayayım buradan, değil mi? Aynı sistem bende de var. Yani aynı şeyleri ben de düşünüyorum. İşte başka birini rol model almak da bazen bize buralarda çok destek olabiliyor. Yani hayatta rol modellerimiz olması gerekiyor. Yani birini örnek almak gerekiyor ki o düştüğümüz yerlerde bize belki öncülük edebilecek fikirler verebilsin. O yüzden ne kadar böyle başarı hikayeleri okumak ya da insanların hayatlarında nereleri nasıl geçtikleriyle ilgili bilgi sahibi olmak, çalıştığınız sektördeki mesela öncü olarak kabul edebileceğiniz insanların hayat hikayelerini ya da uğraştıkları alanlarla ilgili bilgi sahibi olmak aslında çok önemli adımlar ve bu kişi geliştiren bir yerde duruyor. Yani gelişmek için de kabul etmek çok çok önemli demiştik. Diğeri ise geri bildirimleri alıp doğru bir şekilde analiz etmek. Şimdi buradaki geri bildirimden kastettiğimiz şey birini hani alıp ya sen şunu yapamıyorsun, bunu yapamıyorsun, şurada kötüsün demek dediğimiz geri bildirimler değil. Belki gelişimimize destek olacak geri bildirimleri analiz edip oradan kendimize alabilmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Burada nasıl düzenleyebiliriz şeklinde bir soru vardı yukarıda Ferişte Hocam. Özellikle kendi iç dünyamızla ilgili çalışma yapmanın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum ben ve zaten öyledir de. Yani hep böyle dışarı odaklı, dış dünya odaklı olmak da bizi bir yerde yıpratıyor. Tamamen iç dünya, içimiz odaklı olmak da yıpratıyor. Bunun yerine işte dışarıdan gelen geri bildirimleri bir süzgeçle kendi iç dünyamıza alabiliriz. Onlarla alakalı bir takım yorumlar yapabiliriz. Aslında bu burada doğru, bu burada yanlış. Hani ben burada iyiyim ama hani burada kötüyüm. Yani bu konuyu daha iyi geliştirmem lazım gibi kendi iç dünyamıza bir muhasebe, artı eksili muhasebeler yapabiliriz. Hani bu bizi negatife düşürmez. Bu bizi depresyona itmez. Yani hep negatifi konuşuyorsak ve hep negatifte kalıyorsak evet. Ama pozitifimizi de görüyorsak, negatifimizi de görüyorsak ve analitik bir düşünceyle analiz edebiliyorsak kendi iç dünyamızda bu bizi gelişime açacak. Ama her seferinde kendimizi suçlayan ve negatife doğru götüren bir bakış açımız varsa işte o zaman yine aslında geriye dönüp o otomatik düşüncelerimizi düzenlememiz gerekiyor. Yani orada bizi aldatan bir şey var. O hepler, herler, hiçler, her zamanlar, hiçbir zamanlar orada bir problem var ya da gelecek okumayla alakalı bana böyle olmaz zaten ya da kendimizi etiketlediğimiz yerler var işte ben zaten böyleyim, ben zaten şuyum, ben zaten buyum. Hani yine yorumlarda vardı çocukluktan gelen bazı noktalarda yani evet çocukluk dönemindeki zorlukları özellikle negatif tepkiler noktasında yani çocukluk dönemimizden gelen etiketlenmelerimiz olabilir. Bunlarla alakalı farkındalık kazandırıp sonrasında bunları düzenlemek çok kıymetli, çok özel. Zaten esneklikten kastettiğimiz en başa dönecek olursak değil mi bu Ferişte Hocam? Yani esneklik neydi? Yani bizim mükemmel olmamız, tas tamam olmamız, işte harika olmamız, koca bir sütun gibi olmamız ya da koca bir ağaç gibi olmamız değildi. Yani esneklik neydi? O incecik köküne rağmen bir fidanın esnek bir şekilde bir rüzgar karşısında geri kalkabilmesiydi. Yani esneklik neydi işte ya da bir buğday başağının bir rüzgar karşısında eğilip tekrar geri kalkabilmesiydi. Yani burada esneklik dediğimiz nokta bizim eksilerimizin de görmemiz, artılarımızı da görmemiz ve eğildiğimiz yerden hızlıca tekrar motive olup geri devam edebilme gücünü kazanabilmemiz. Yani bu enerji nerede diyecek olursak yani bu enerji aslında
bizim bu analitik düşüncemizden iki tarafı da hesaba katabilmemiz, artıyı eksiği görüp gelişim planı çıkartabilmemiz, hedef ve odaklı yaşayabilmemiz, bu an içerisinde kalabilmemiz, değil mi Ferişte Hocam? Şimdi ona geliyoruz. Yani özellikle geçmişteki hesaplarla alakalı nokta burada bizi zorluyor ve burada hemen üçüncü adım devreye girecek ve duygu durumumuz devreye girmiş olacak, değil mi Ferişte Hocam? Duygu durumumuzu fark edeceğiz ve yöneteceğiz. Bunu nasıl yapacağız? Şimdi kaygı direkt ilk duyguyu vereyim ben. Kaygıdır mesela insanı en çok zorlayan duygulardan bir tanesi iş arama sürecinde. Stres diye tanımlar çoğu insan ama kaygıdır aslında o. Çünkü endişeler vardır, düşünceler vardır. Ya bulamazsam, çok uzadı, bak buradan da cevap gelmedi, şu olmadı, bu olmadı derken farkında olmadan kaygısı artmaya başlar. Şimdi bunu kaygı olarak değil de insan başka bir şey olarak tanımlayınca orada yanlış bir tanımlama ya da fark edemeyince sistemi arızalandırmaya başlıyor ruh sağlığını. O yüzden duygu durumlarıyla alakalı ben şunu söylüyorum. Ya 5 dakika Doğan hocam böyle anlatıyordu. Sağ olsun onların eğitimlerine de katıldı. Onun eğitimlerinde de bunu çok vurguladık. Biz kendi eğitimlerimizde de vurguluyoruz. Bakın ebeveynlik sahanızdan tutun, iş hayatınızda ya da bireysel olarak kendinizi, duygularınızın ne kadar farkındaysanız anda o kadar iyi bir yönetici, o kadar iyi bir çalışan olursunuz aslında. Yani ben şöyle bir durum karşısında şöyle hissederim. Cümleleri sizde tamsa, yani farkındaysanız süreci daha iyi yönetiyorsunuz. Mesela şu beni kaygılandırır deyip başlık açıp altına sebepleri sıralayıp anda da fark edebileceğiniz bir mekanizmaya geldiğinizde yönetim beceriniz ortaya çıkıyor direkt olarak. Kendinizi yönetme becerisi. Çünkü bu sefer duygunun seline kapılmıyoruz. Duygu bizi sürüklemiyor. Ben duygumun tanımlamasını yapınca onu kontrol altına alabiliyorum. Diyorum ki ben şu an öfkeliyim. Ben şu an kaygılıyım. O yüzden hemen buradan çıkmaya çalışıyorum. Bir danışanımla biz duyguda kalma çalışması yapıyoruz. Şu an kaygılısınız mesela hani bir konuyu konuşuyor aşamadığı hemen aşmak üzere. Bir kalalım burada. Bakın kalamıyoruz kaygımızda ya da bir üzüntü halinde kalamıyoruz. Az önce Esra hocam çok güzel bir cümle hani negatiflikleri fark etme. Olumsuz duyguları kabul etmediğimiz sürece onları yaşamıyor olmuyoruz aslında. Yaşıyoruz bir de bastırıyoruz. Büyük bir yığım yani büyük bir böyle patlama şeklinde çıkıyor. O yüzden bu süreci sağlıklı bir şekilde yönetebilmek için yaşadığınız süreci diyelim. Duygularınızı bir kenara not etmek çok önemli. Onların farkına varmak çok önemli. Ben ne yaşıyorum demiştim ya az önce size. Oraya ne hissediyorumu ekleyip şu an ne hissediyorum? Mesela bu eğitimi alırken hangi duygularla birlikteyim? Yer yer kaygılandım mı? Yer yer böyle bir acaba bu bende var deyip böyle bir soru işaretleriyle kendi içimde ne hissettim? Yani bu sorunun cevabı çok çok önemli. Şimdi burada geçmiş ve gelecekle ilgili iki tane ok görüyorsunuz. Geçmiş genellikle suçlulukla birlikte oluyor insan çok geçmiş odaklı olursa. Çok gelecek odaklı olursa da kaygıyı çok fazla tetikliyor. Peki ne yapacağız diyecekseniz. Yani biz denge diyoruz bunun adına. Geçmişimi bakacağım neyi farklı yapmak istiyordum. Gelecekte onu farklı yapmak için şu an ne yapabilirim odaklanacağım. Olmak istediğim yere giden yol şu andan geçiyor. Geçmişten değil aslında. Yani ve biz farkında değiliz. Çoğu zaman siliyoruz başardığımız şeyleri. Başaramadığımız şeyler daha çok aklımızda. Çünkü beyin öyle çalışıyor. Çok yoğun bir duygu, başarısızlık ya da negatif bir duygu. Onunla ilgili şöyle bir oran veriyor pozitif psikoloji. 3'e 1 diyor. Yani siz o gün 3 tane mutlu eden bir olay yaşayın. Bir tane olumsuz bir anda o 3 olayı siler. O yüzden siz ne kadar kendinize olumlu duygu yaşatırsanız bir zorluk karşısında o kadar güzel bir duruş sergilersiniz. Bunu şöyle bir örnek vereyim. Çok mutlu olduğunuz bir günün akşamında çok sevdiğiniz bir eşya ya da bir şeye bir zarar gelse ya da tam o kodları yazarken bir problem çıksa çok daha rahat yönetirsiniz. Ancak çok kötü geçmiş, negatif duyguların üst üste olduğu bir günde böyle bir zorluk yaşadığınızda patlama noktası yaşarsınız. O yüzden zor geçen bir günün akşamında ya da onu fark ettiğiniz bir yerde şöyle bir cümle kurun kendiniz. Ya şu bugün zor geçiyor. Acaba biraz kendime bir mola versem, bir olumlu duygu ya da olumlu bir deneyim mi yaşatsam? Yani bana iyi gelen bir şey mi yapmalıyım?
cümlesini kurmak gerekiyor diye düşünüyorum. O yüzden denge halinde olmak. Ne geçmişte yaşıyoruz, ne gelecekte yaşıyoruz. Gelecekte ne yaşayacağımızı da aslında çoğumuz bilmiyoruz. O yüzden anın kıymetini bilmek, andaki sahip olduklarımızın farkına varmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Evet, devam Ancak yani edelim. Buyurun. bunu fark edip deneyimlediğimiz zaman gerçekten ne kadar kıymetli bir değer olduğunu, anın ne kadar kıymetli bir değer olduğunu fark edebiliyoruz. Yani şöyle, bu az önce dediğiniz duygu konusu çok önemli bence. Duygu bizi çok hapsedebiliyor. Yani geçmişteki duygular suçlulukla hapsedebiliyor. Geçmişe çok dönük olduğumuzda gelecektekiler kaygıyla bizi hapsediyor. Ve az önce de bir yorum vardı. Bence söylediğiniz şeyler oraya içinde çok bence cevap gibi niteliğinde oldu. Yorumlardan bir tanesi hani özellikle bu süreyi geri bildirimlerle öğrenme süreci olarak görünce sürecin ne zaman bittiğini anlayıp mutlu olamama problemi yaşayabiliyorum. Yani aslında orada da yine anda mutlu olacağız mesela. Çok güzel bir şey yaşamışız. Mesela istediğimiz işi almışız ya da interview'umuz güzel geçmiş ya da bir şekilde olumlu bir geri bildirim almışız ama yine de buna karşısında mutlu olamama hali. Bu işte geçmiş ve gelecekle çok fazla meşgul olduğumuzda andaki duyguyu fark edememe olmuş oluyor. Yani bunu peki vücudumuzda ilk önce yani ben şunu önemsiyorum Ferişte Hocam. Yani bir duyguyu eğer kendi iç dünyamızda duygularımızın ne olduğunu farkında değilsek bedenimizle biraz bir irtibat kurmamız lazım. Yani bedensel tepkileri mutlaka fark etmemiz lazım. Mesela kaygıyla beraber beden nasıl bir tepki veriyor? Suçluluk duygusuyla beraber beden nasıl bir tepki veriyor? Yani bu bedensel tepkilerin farkında olup da duyguları okuyabiliriz. Duygu okuryazarlığı da oldukça önemli. Evet. Devam edelim hocam. Güzel yorumlar geliyor. Sonunda biraz değinmiş Evet. oldum oralara. Hı hı. Buyurun. İrtibatlı olanları böyle paylaşmak istedim. Dördüncü adımda ise değerleriniz size öncülük etsin. Aslında bizi mutluluğa taşıyan şey hayatın anlamı. Yani ne işte bir iş aldığımızda evet yani gerçek anlamda bir iş alma, bir sonuç edinmek bizi mutlu edecektir. Ama belki o mutluluk işte birkaç gün sonra sönümlenebilir. Ya da işte ulaşmak istediğimiz bir hedefimiz var. O hedefe ulaştık. Birkaç gün sonra bu mutluluk belki sönümlenebilir. Ama bizi gerçekten hayatta bağlı kılan, bizi gerçekten hayatta aslında e, bir anlamda yaşadığımız şeylerden tatmin eden şey değerlerimize bağlı olarak yaşamak. Buradaki kastettiğimiz şey yani dini değerler olarak değil tabii ki. Hani dini değerler de bizim değerlerimiz olabilir ama değer dediğim şey hayatımızın anlamı, yaşam amacımız. Yani ben ne için varım, neyden mutlu oluyorum? Gerçekten beni ne tatmin ediyor? Hani buna baktığımızda üst üste böyle sıralamak aslında en güzel yöntemlerden bir tanesidir. Herkesin hayata bir penceresi var, değil mi? Hani herkes hayata bir pencereden bakıyor ve o pencereden baktığı pencerenin farklı renkleri var, farklı özellikleri var ve o özelliklere göre dünyayı görmüş oluyor. Bu aslında bizim değerlerimiz. Mesela benim için aile bağları çok kıymetlidir, çok önemlidir. Aile bağlarını değerlerimin içerisinde ilk ona sıralamaya koyabilirim. Ya da benim için mesela başarı az önce Feşli Hocam söylediği mesela başarı benim için önemli bir değerdir. Başarıyı mesela o değerlerimin arasında bir yere koyabilirim. Ya da benim için yardımlaşma çok önemli bir değerdir. Yardımlaşmayı o değerlerin içine koyabilirim. Ya da benim için azimli olmak, kararlı olmak değerlerim arasındadır. Onu değerlerimin arasına koyabilirim. Ve yaşam modelimi ve bir işi yaparken tarzımı, mesela bir işte iş ararken tarzımı ya da bir kendimi ifade ederken, iş başvurusunda kendimi ifade ederken, kendimi anlatırken ki tarzım değerlerimden ibaret aslında. Yani ben neredeyse duygu durumu olarak değerlerimle özdeşik olduğumu söyleyebilirim. Ama ne zaman ki kaygılanıyorum, ne zaman ki stres altına geliyorum, bu beni nereye doğru götürüyor? Değerlerimden uzaklaşmaya doğru götürüyor. Ne yapıyor bu sefer? Yaşam enerjim sönümlenmeye başlıyor. Yaşam enerjim sönümlendikçe motivasyonum düşüyor. İşte az önce bahsettiğimiz o işte yorgunluklar, yılgınlıklar, devam edememekler bunlar aslında karşımıza çıkmış oluyor. O zaman ben ne zaman stres ve kaygı yaşasam değerlerim zihnimden uçuşup gidebilir. Tekrar geri getirme adına onları, tekrar hayatıma anlamlandırma adına, tekrar katma adına şöyle bir çalışma yapabilirsiniz.
Bugün burada, belki işte bu seans bittikten sonra da olabilir, şu anda da olabilir. Hani kendiniz için değerli, yani değer dediğiniz hayatınızın penceresinden size değerli gelen 10 tane maddeyi sıralayabilirsiniz. Hatta bunları kendi içerisinde derecelendirebilirsiniz. Yani birden 10'a doğru. İşte benim için birinci değer bu. Hatta bunu biraz böyle düşünerek işte aile mi değerli yoksa başarı mı değerli? Yani bunu kendi içerisinde sıralamayla alakalı da bir iç tahlil, iç analiz yaparak değerlerimizi böyle baştan aşağı sıraladığımızda ve yarın tekrar yeni bir gün başlarken değerlerimle beraber bir bütün olarak başlamaya çalıştığımda kaygıyı ve stresi yönetmenin en güzel yollarından biri olduğunu görmüş oluyoruz ve psikolojik sağlamlık adına da bunu kendimize bir vizyon tablosu gibi adlandırabiliriz. Yani burada işte hangi değerler var? Bu değerlerle ilgili kendi önüme bir tablo yapabilirim. Kendi önüme bir değerler listesi oluşturabilirim. Bunlar benim hayata bakış açılarım. Bunlar benim hayata baktığım pencereler ve her neyi yapıyorsam, her ne işi yapıyorsam o gün beni mutlu kılacak olan şeyler benim değerlerim. Bunlarla ne kadar bağ kurabilirsem psikolojik sağlamlığımda bu kadar ilerlemiş ve bu konuda gelişim sağlamış olacağız diyebiliriz Ferişte Hocam. Evet. Gençlerle kariyer çalışması yaparken ya da meslek seçim değer kartları sunarız onlara mesela. Bazıları için esneklik, esnek çalışma saati değeri çok önemlidir. Mesela onu daha ön plana taşır ya da bazısı için ya ben hocam bir büroda çalışan yani benim için böyle bir mekan önemliliği var. Çalışmak istediğim yerin önemliliği çok yüksek der mesela farklı bir şeyi tanımlar. Yani bir şeye değer veriyorsak hayatımızda ne kadar karşılığı varsa kişi kendisini o kadar tatmin olmuş hissediyor hayatta. Yani eğer yoksa tutarsızlık var ve tutarsızlığın olduğu her yerde dengesizlik oluşmaya başlıyor ve dengesizlik de varsa tabii ki de bir nasıl diyeyim orayı o dengesizliği kapatmaya çalışan bir süreç olacak. Ama siz başka bir şeyle mücadele ediyorsunuz hayatınızda. Yani enerji dağılıyor aslında bir yerde. Bizim potansiyelimiz bir anda farklı bir yere akmaya başlıyor. Ama değerlerimiz ne kadar hayatımızda var ve biz onlarla bağlarımızı Esra hocamın dediği gibi kuvvetle tutarsak bu sefer içsel bir tutarsızlıktan daha ziyade dış dünyayla bir bütünlük halinde de oluruz. Yani içimizde var bir bütünlük. Bu sefer dış dünyamızla da bir bütünlük. Yani kavgam biraz bitiyor diyebilirim bunun adına ben. İç dünyamla da kavgamı yavaş yavaş bitiriyorum. Bu sefer dış dünyayla da iletişimim değişmeye başlıyor. Evet, devam edelim isterseniz hocam buyurun. Evet, her zaman bir B planımız olsun diye bir diğer adımımız var Ferişte Hocam. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Hocam sesle ilgili bir durum var. Siz devam edebilir misiniz? 2 saniye. Evet. Evet, her zaman bir B planımız olsun kısmı bizim esneklik planımız da diyebiliriz aslında buna. Az önce bahsettiğimiz işte kendimiz bir hedef koyduk kendimize. Burada hedef çalışması çok önemli. Bir hedefimiz var. Ve hedefte özellikle umudu yitirmemekten bahsettik baştan itibaren burada. Ve biz eğer koyduğumuz hedef konusunda umudumuzu yitirmezsek ve umudumuza sabit olursak ona kavuşmak için çok önemli bir nokta burada ısrarcı olmak. Yani bunu özellikle bu kısmı konuşurken Feşti Hocam'la şöyle bir noktadan bahsetmiştik. Biz genelde hedefleri koyuyoruz. Fakat hedef olmadığında hedefe giden yolu değiştirmek yerine hedefi değiştirmek şeklinde daha basit bir yola doğru kendimizi eğilmiş, çevirmiş oluyoruz. Yani hedefimi değiştireyim. Demek işte bunu yapamayacağım. Kendime büyük bir hedef koymuşum ya da bu hedef bana uygun değil gibi ilk basamağımız hedefi değiştirmek oluyor. Oysa esneklik planında bizim size önerimiz bu hedefe giden yolları çeşitlendirmek, farklılandırmak. Yani A yoluyla gitmeye çalıştım. A yoluyla gitmeye çalıştığımda aldığım cevaplar olmadı ve tekrar dönüyorum bu sefer yolumu değiştirmeye çalışıyorum. Bu plan B. Plan B'ye devreye soktuğumuz anda aslında bu bizim esnekliğimizi de artırmış oluyor. Yani bu ne demek? Ben bir yola giderken 50 tane yol deniyorum. Bir hedefe giderken 50 tane yol deniyorum. Bununla alakalı bir az önce bahsettiğiniz hocam kariyer çalıştığımız gençlerden bir tanesi Kanada'da kendisi üniversite başvurularıyla alakalı kendine böyle bir board bir şey almış hani
duvar tablosu almış ve kendi kendine sadece şöyle bir söz vermişti. Demiş ki yani benim hedefim bu board'a başvuru yapılmıştır diye 100 tane adres asmak. Yani böyle bir hedef koyuyor kendine ve şöyle demiyor yani ben işte almak yani işte bir şeyi kapmak, bir bursu kapmak, burslu bir üniversitede yer almak falan gibi bir hedef değil de böyle biraz eğlence katmış için içine. Yani kendince, kendine ait güzel bir hedef koymuş kendine. Bu board'a 100 tane buraya başvurulmuştur diye iğne koymak istiyorum işte. Buraya başvurulmuştur, buraya başvurulmuştur. Hocam demişti 70'de kaldım. Yani bu çok güzel bakın. Hani 70'de kaldım ifadesini söylerken yani 100'e ulaşamadım ama öyle bir güzel söylüyor ki yani ben 70 tane yol denedim ve 70'de oraya ulaştım. Yani burada aslında bizim niyet ettiğimiz şey bizi hedefe ulaştıracak olan şey hep böyle gözümüzün önünde sonuç. Hep gözümüzün önünde sonuç. Hep gözümüzün önünde sonuç olursa burada çok yılgınlık yaşayabiliriz. Halbuki planları değiştirmek, yeni yollar denemek, o yolu denerken kendi esnekliğimizi de artırdığımızın farkında olmak ve ısrarcı olmak sonuca ulaşmakta çok değerli bir kısım diyebiliriz. Mesele sonuca ulaşmak da değil, esnekliğimizi artırmak için de yine çok kıymetli bir katkı diyebiliriz Ferişte Hocam. Evet. Sizin buraya eklemeleriniz olur mu Ferişte Hocam? Buyurun. Ben diyorum ki hedefi yönteme kurban etmemek lazım. Bunun tam anlamı bu galiba. Bazen engelleri doğru tanımlayamıyoruz. Mesela bazen içsel engellerimiz olumsuz düşünceler ama dış dünyada da değil mi karşılaştığımız somut engeller oluyor mesela. Onları doğru tanımlayıp tanımlayamıyoruz. Çok özür dilerim. Ve yaptığımız yöntem ya da yol tutarlı olmuyor ya da bir sonuca ulaştırmıyor ya da o hedefimize ulaştırmıyor bizi. İşte burada kişi bir tükenmişlik yaşayıp ya demek ki herhalde burası bana göre değil deyip bir anda hedefini değiştiriyor aslında. Yani yönde sizin anlattığınız meseledeki gibi biz ne kadar çoklu düşünebilirsek, ne kadar farklı zeka türlerimizi ortaya koyabilirsek. Çünkü bize bir tane zeka türü yok ki sosyal, müziksel zeka, yetenek, kreatif düşünce birçok zeka alanı var. Bunları ne kadar aktif kullanabilirsek hayatımıza okuyarak, öğrenerek bu az önceki verdiğimiz tipslerden de yararlanarak aslında o plan B'yi de çok rahat oluşturabilir. Yani plan B şu değil. Bu olmazsa yani bu iş olmazsa neyi yapacağım değil de bu işteki mesela diğer yollarım neler? Çünkü hep şöyle bir yerde okumuştum. Eğer bir şeye tutkuyla yaklaşmıyor, yani o değerlerinizle yaklaşmıyorsanız ister istemez yarıda kalıyoruz. Ne kadar değerimizi oraya taşıyabilirsek o hedefimize o kadar çok yol ve strateji bizi bekliyor aslında. Buyurun hocam devam edelim isterseniz. Yavaş yavaş Evet, sona özellikle doğru yaklaşıyoruz. adımlarımız yani 5 adım burada ifade etmiş olduk. Belki hani esneklik planlarında tabii ki bunlardan daha farklı adımlar da olabilir ama biz buraya belki hani en çok karşılaşılan ve en çok esnekliği en çok artıracak olduğunu düşündüğümüz noktaları buraya almış olduk. Bu adımların da ötesinde aslında bir nokta daha var ki burada bir hikayeyle biz sizi hem dinlendirmiş olalım hem de yine esnekliğimizi artıracak ve kendi hem mental sağlığımızı hem ruh sağlığımızı önemsediğimiz noktada nasıl kendi psikolojik dayanıklılığımızı artırabiliriz? O konuyla alakalı bir hikaye paylaşabilirim Ferişte Hocam. Okuyayım Buyurun mı? hocam. Buyurun. Evet. Bir ormanda iki kişi ağaç kesiyormuş. Birinci adam sabahları erkenden kalkıyor, ağaç kesmeye başlıyormuş. Bir ağaç devrilirken hemen diğerine geçiyormuş. Gün boyu ne dinleniyor ne öğle yemeği için kendine vakit ayırıyormuş. Akşamları da arkadaşlarından birkaç saat sonra ağaç kesmeyi bırakıyormuş. İkinci adam ise arada bir dinleniyor ve hava kararmaya başladığında eve dönüyormuş. Bir hafta boyunca bu tempoda çalıştıktan sonra ne kadar ağaç kestiklerini saymaya başlamışlar. Sonuç ikinci adam çok daha fazla ağaç kesmiş. Birinci adam öfkelenmiş. Bu nasıl olabilir? Ben daha çok çalıştım. Senden daha erken işe başladım. Senden daha geç bitirdim. Ama sen daha fazla ağaç kestin. Bu işin sırrı ne? İkinci adam yüzünde tebessümle yanıt vermiş. Ortada bir sır yok. Sen durmaksızın çalışırken ben arada bir dinlenip baltamı biliyordum.
Keskin baltayla, daha az çabayla daha çok ağaç kesilir. Bu hikayenin tamamından kendimizi geliştirmek, baltamızı bilemektir. Yani ben bu hikayeyi böyle bir kıssadan hisse gibi dinlediğimizde kendimizi geliştirmek, baltamızı bilemektir. Kendimize zaman ayırıp yaşamımızı objektif bir bakışla gözden geçirmektir. Zayıf bulduğumuz alanlarımızı geliştirmek için çaba göstermektir. Bu zihnimizin, ruhumuzun, karakterimizin güçlenmesi için olmazsa olmaz bir koşuldur. Biz çok boyutluyuz, çok yönlüyüz, değil mi Ferişte Hocam? Sadece işte kariyer alanımız yok yani. Ruh dünyamız var, fiziksel dünyamız var, kalp hayatımız var ayrı, öyle değil mi? İş hayatımız ayrı, aile hayatımız ayrı. Böyle hani farklı farklı pencerelerden kendimizi, sosyal hayatımız, arkadaşlarımızla birlikte olduğumuz hayatımız ayrı. Tek bir tarafa, tek bir yönlü odaklanmış olduğumuzda aslında diğer taraflardan eksilttiğimizde o odaklanmayı ne olmuş oluyor? Bu işte bıçağını bilemeyen adam gibi belki orada yorgunluklarımız, yılgınlıklarımız bizim peşimizi bırakmıyor. Oysa bizler o farklı yönlerimizle nasıl kendimizi geliştirebiliriz? Bu kendimizi geliştirmeyle alakalı sadece iş hayatında değil, aile hayatında, sosyal hayatımızda, manevi dünyamızda, ruh dünyamızda, kalp dünyamızda bu gelişmeleri sağladıkça da aslında o bütünlüğe daha çok ereceğiz ve psikolojik sağlamlığa da daha hızlı kavuşacağız diyebiliriz. Kendimizi nasıl bileyebiliriz, değil mi? Bir diğer sorumuz da bu olacak belki. Evet. Kendimizi nasıl geliştirebiliriz, değil mi Ferişte Hocam? Okuyarak, öğrenerek, fark ederek, tanıyarak kendimizi. Hep böyle bir bardak metaforu kullanılır ya, böyle su vardır içinde ve gösterilir, denir ki bu bardakta baktığında ilk ne görüyorsun? Bazıları yarısı boş, yarısı dolu. Bu bardak metaforunu şimdi deyince belki daha iyi hatırladınız. Ben şöyle tanımlıyorum. Dolu tarafını da görebilip boş tarafını da doldurmaya devam ettiğimizde aslında hayatta tam olarak gelişmeye ve dayanıklı olmaya doğru ilerliyoruz. Yani benim geliştirmem gereken yönlerim var. Boşluklarım var. Doldurmam gerekiyor ve bunların farkında olabildiğim zaman aslında gelen eleştirilere, gelen geri bildirimlere karşı da daha nasıl diyeyim, daha etkili bir şekilde karşılayabiliyorum bunları. Ya ben şöyle diyebilirim mesela kendimle ilgili. Ben çok iyi bir dinleyiciyimdir mesleğim gereği. Belki aynı zamanda geliştirmem gereken yönlerden bir tanesi bazen konuşmaktır, değil mi? Hep dinleyici olmak değildir. Şimdi eğitimler, sunumlar bir yerde insanın hayatındaki o bu farkındalık alanlarını aslında harekete geçiren yerler. Böyle bir eğitime başlarken şöyle demiştim. Dinlemek işin zor kısmı. Çünkü orada siz kendi içsel mücadelenizi veriyorsunuz. Yani bunlardan hangilerini yapabilirim, hangilerini yapamam. Hani aslında şu an buradaki herkes çok zorlu bir şeyi yapıyor. Yani önemli bir şey yapıyor hayatlarında. Kendinizi nasıl geliştirebilirsiniz sorunun cevabı da olmuş oluyor bir yerde. Yani siz eğitimler, sunumlar, bu işte workshoplar psikolojik olarak adımlar atarak kendi hayatınızla ilgili o esleri vererek, mesela baltanızı bileyerek, dinlenerek, değil mi? Hani orada aralıksız başvurular gibi bir cümle duymuştum. Mesela bunların aralarında o negatif duyguyu yaşarken kendimize biraz alan açtığımızda aslında kendimizi geliştiriyor ve dinlendiriyoruz ve aynı zamanda farkındalığımızı da hayatla ilgili artırdığımız için önemli bir yere geliyor. Ben öğrenmek derdim, okumak derdim. Kendimizi nasıl geliştirebiliriz'e, farklı kurslar, farklı deneyimler, yeni şeyler denemek diyebilirdim. Siz ne demek istersiniz Esra Hocam? Ben networkleri çok seviyorum Ferişte Hocam. Yani kendi alanımızla alakalı networkler edinmek, mesela iş başvurusu yapan kıymetli katılımcılarımız için, yani iş başvurusu yapan diğer arkadaşlarla networkler oluşturmak da kıymetli olabilir. Beraber tecrübe paylaşımları neden, nasıl, hani bunlar her zaman için işe yarayacak olan noktalardır ve hani burada özellikle uygulamanın içerisinde bir şeyler görmek çok kıymetli. Yani uygulamanın içerisinde yalnız olmadığımızı görmek, yalnız olmadığımızı hissetmek çok çok kıymetli. Ve bir diğer nokta da yine ruh sağlığımıza, hani ruh sağlığımıza, akıl, mental sağlığımıza çok ciddi kıymet vermek. Orayla alakalı hem kendi iç dünyamızda hem sosyal hayatımızda mutlaka bağlar kurmak.
Yani bağlar kurmak çok kıymetli. Hayatta bağlar kurmak. Yani sadece iş dünyamız, evet, belki IT alanındaki arkadaşlar bilgisayarla baş başa bir iş alanı içerisindeler ve belki networkler noktasında çok da ihtiyaç hissetmiyor olabilirler ama hani bu alanda ne kadar network fazla olursa kişi o kadar kendini geliştirebiliyor. Ne kadar kişiden farklı alanlarda öngörüler alabiliyorsa o kadar kendi bakış açısını farklılaştırabiliyor. Yani burada yine özellikle az önce bahsettiğimiz noktayla alakalı da bir soru gelmiş. Hani kendimizi geliştirmeyle alakalı firmalardan otomatik bir cevap gelebiliyor. Hani red cevabı şeklinde. Yani buraları zorlayabilir miyiz acaba? Bilmiyorum tabii ki. Her alanın kendine göre yöntemleri vardır mutlaka. Hani belki yorum isteyebiliriz, biz isteyebiliriz feedbackleri. Biz de öyle yapıyoruz değil mi Ferişte Hocam? Hemen feedback istiyoruz yani Evet. eğitimler bittikten sonra. Diyoruz ki hani e, eğitimi nasıl gördünüz, nasıl buldunuz? Yani Aklınızda ne hani kaldı? o hani size ne kattı ya da ne katmadı ya olumsuz yönleri var mıydı? Yani bunu sorarken de Feyiz Hocam'la beraber biz bunu sorarken büyük bir içtenlikle yani lütfen olumsuz gördüğünüz yönler varsa onları da bize yazın, bize bildirin. Çünkü kendimizi geliştirebilmemiz adına bu yol haritası bize çok lazım. Yani bir yerde hata, bir yerde eksik varsa ya da bir yerde kusur yaptıysak affolanın yanında bir taraftan da nerede kusur yapmışız ve ne eksik yani bunu da görmek. Bu tabloyu da görmek için belki de istekli olmak gerekiyor. Feşte Hocam değil mi? Özellikle hani e, bana eksiğimi söylemesinler gibi bir bakış açısı içinde olursak gelişime çok açamayız kendimizi. Ama hani eksikleri duyma konusunda istekli ve hevesli olursak belki burada gelişim daha hızlı gelir diyebiliriz yani. Evet. Kendimizi nasıl geliştirebiliriz? Herkesin bence kendi içinde de bu soruya cevapları vardır diye düşünüyorum. Geçmiş deneyimlerinden de yola çıkarak kendini geliştirme hikayeleri vardır diye düşündüm siz Evet, anlatırken. yine böyle kendimizi geliştirme konusunda bir hedef çalışması yapsak Ferişte Hocam. Burada Evet, kıymetli güzel bir katılımcılarımızla sonlandırma beraber. oldu. Harika bir sonlandırma olur. Bu şeyi de aslında çok duyuyoruz. Ya, hedefinizi kağıda yazın. Yani yazmak çok önemli. Boşuna icat edilmemiş diyorum ben. Yazmak çok önemli gerçekten. Yazmadığınız bir şeyi uçuş uçuş yani zihnimizde bir sürü hani bir önümüze bir koymak gerekiyor. Hedefinizi kağıda yazın ama hedefi seçmeden önce zaten buna ihtiyacınız. Aklınızda ne varsa yazıp bunu bir somutlaştırmak gerekiyor. Yani ben ne düşünüyorum, ne istiyorum. Böylece hangilerinin mantıklı, hangilerinin mantıksız olduğuna da karar verebiliriz. Yani bir süzgeç gibi düşünebilirsiniz o kağıdı. Çünkü insan o süzgeçten geçirmeyince bu sefer çok fazla akıma kapılabiliyor. Yani herkes nereye gidiyorsa ben oraya gideyim noktasına gelebiliyor. Herkes o alana gidiyor, ben o alana gideyim. Mesela bir ara farklı bir yere gidiliyordu, değil mi? Ama ben bunu biraz süzgeçten geçirebilirsem, ya evet ben hedefimi kendime göre koyuyorum. Ben kendimi tanıyorum çünkü. Bunun dışında böyle bir yazmak gerekiyor. Yani seçmeden önce, hedefi belirlemeden önce bir yazıp somutlaştıralım. Ve neden? Mesela bu hedefler içinden seçtiklerinize neden bu hedefi seçiyorum? Bunun bana ne yararı var? Nasıl bir yarar sağlamasını planlıyorum? Ve nedenlerini açıklıyor olmanız gerekiyor. Yani seçme nedeninizin bilinçli sebepleri olması gerekiyor. Yani bakın aklınıza ne gelirse gelsin aslında buradaki seçme sebebiniz. Biz bazı şeyleri böyle çok küçültüp bazı şeyleri çok büyütebiliyoruz ama her şey çok önemli seçme nedeninizde ve ne kadar değerleriniz mesela burada devreye giriyor olabilir. O yüzden bu sorunun cevabını verebiliyor olmanız gerekiyor. Hatta Ferişte Hedeflerinizi, Hocam bu buyurun. neden sorusu bizi oldukça tatmin etmeli ki bizi aktive edebilsin, Evet. motivasyona geçirebilsin. Yani özellikle bu neden sorusuyla alakalı yeterli cevaplarımız birikmediyse ya da yeterli cevapları veremiyorsak burada bir soru işaretleri de var demektir. Yani bu bizi Araştırmaya önümüze ihtiyaç var engeller daha. olarak karşımıza çıkabilir, fikirsel Evet. engeller olarak karşımıza çıkabilir. Yani bu konuda Engellerle baş özellikle edememe olarak aslında daha çok değil mi karşımıza çıkıyor? Çünkü nedeni yok.
Hı Neden hı. devam edeceğim? Yani oradaki neden sağlam olamayınca ister istemez daha çabuk düşüyoruz. Hani o, hani demiştim ya, fidanın toprakla bağlantısı önemli ayağa kalkabilir. İşte bizim toprağımız o biraz nedenlerimiz, değerlerimiz aslında. Onlarla ne kadar sıkı bir bağımız varsa o kadar çabuk ayağa kalkıyoruz. Şimdi buradaki diğer bir anahtar ise etkili olabilmesi için kolay olmayacak hedeflerimiz. Zor olacak ama ulaşabileceğimizi de biliyoruz. Yani ümit var ve bizi zorluyor. Buna akış deneyimi de diyoruz biz pozitif psikolojide. Beni zorluyor biliyorum ama yapabileceğimi biliyorum ve aynı zamanda yeteneklerimi kullanıyorum. Potansiyelim var orada. Zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorum ama nasıl bir akış deneyimi. Yani akışta olmak derken aslında kastedilen şey bu. En azından benim terminolojimde bu. Eğer akıştaysanız siz hayattan tatmin oluyorsunuzdur. Potansiyelinizi ortaya koyabiliyorsunuzdur. Yani su beni nereye sürüklerse değil, sudaki aktif yüzücü sizsiniz. Yani onu söyleyebilirim. Evet, yavaş yavaş da bu uygulamayı da o seans başında, yani oturum başındaki kağıda da tamamladıktan sonra, değil mi Esra Hocam? Biz bugün yavaş yavaş eğitimimizi bitirmiş olduk. Hatta böyle bir sorularla da çok, yani paylaşımlarla da çok zenginleşti diye düşünüyorum. Mutlu Bey, sizin son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Böyle soruları yavaş yavaş alalım diye düşünüyoruz biz ama. Hocam öncelikle ağzınıza sağlık, emeklerinize, yüreğinize sağlık. Çok verimli, çok istifadeli oldu. Ben şahsen bütün başlıklarla alakalı küçük küçük notlar aldım. E, Harika. Yani şöyle, inanın ben siz anlatırken yaşadığım, kendimi düşündüm. Kendimle alakalı bir check yaptım. Yani hakikaten yani bazen konuşulan şeylerin ister istemez düşünebiliyoruz. Karşılığı var mı yok mu gerçek hayatta? Çünkü şimdi bir örnek vereyim. Ya bir arkadaşımız 40-50 tane iş başvurusu yapmıştır ama bazen olabiliyor. Ya hani ya benim düşündüğüm başka, benim şu anki derdim başka ama bazen konu burada farklı akıyor gibi düşünebilir ama aslında öyle değil. Yani hani senaryolar farklı olsa da çatı aynı. Ya ben de şimdi kendi duruma bakıyorum. Üç aşağı beş yukarı nereye koysam bütün maddeler orada kendini gösteriyor. Ya bunun karşılığında ben ne yapmışımı soruyorum az önceden beri. Yani kendimle alakalı kısa değinip geçmek gerekirse halihazırda mevcutta Almanya'daki sürecin bir ayakları yere basar bir düzende değil. Ama sizin bu anlattıklarınızdan yola çıkarak şu ana kadar e, yaptıklarımı dikkate alarak yani evet diyorum yani bir karşılığı varmış aslında. Yani daha bir anlamlı hale geldi. Yani ben bunu gidiyor bir şeyler yapıyordum ama evet ben mesela IT alanına alakalı ne yapacağımı biliyorum, ne iş yaptığımı biliyorum ya da ne yapmam gerektiğini biliyorum ama bunu destekleyen koltuk değneklerim şu anda daha da bir olmuş oldu. Çünkü süreç oluyor, yorgun düşüyorsunuz. Sadece iş başvurularında değil aslında. Yani en ufak şeylerde bile ben biliyorum yani biz bir proje yaparken bir konu üzerinde 6 saat 7 saat harcadığımı biliyorum ve kendime şu soru sorduğumu biliyorum. Yani çok iyi bildiğim bir şeydi. Ya artık ben bunu bilmiyor muyum yoksa dediğim ama onu dedikten sonra yani hani bir yarım saat, bir 15-20 dakika daha üzerine bir baskı uyguladığımda ne bileyim içsel bir trigger'ın harekete geçirdiğinde beni evet ya bu aslında bir zamanı varmış ama benden bir şey bekliyormuş, bir efektif bekliyormuş, bir kapanış, bir son dokunuş bekliyormuş e, diye. Ben hakikaten kendi adımı çok istifade ettim. Diğer hocalarımız için de aynı olduğunu kanaatindeyim, düşüncesindeyim. E, Güzel bir akşam oldu benim için. Tekrar Rica teşekkür ederim. ediyorum. Çok böyle hayatın içinden oldu. Burayla ilgili belki şunu ekleyebilirim. Aslında o kadar duyguyla ilgili bir şey ki o an yaşadığınız şey. Kaygıya kapılıyoruz değil mi bir anda? Bugüne kadar yaptığım her şey boşuna mıydı o? Hani mesela Evet, andaki bir durumda. Ve o an insan işte diyorum ya, o anlarda duyguyu fark edebilirse, ya ben şu an bir kaygı yaşıyorum ve bu gerçeklikle bağlantılı değil. Bu kaygım geçince her şey normale dönecek. Mesela oradaki alan açmak, duyguyu fark etmek. Yani en büyük korkumuz aslında, ben şöyle diyorum, millet olarak sanki olumsuz bir duyguya izin verirsek bizi ele geçirecekmiş gibi düşünüyoruz. Aslında evet. değil.
kaygıya, öfkeyi ne kadar tanımlayabilirsek, ne kadar hissettiğimiz anları fark edebilirsek o kadar iyi baş ediyoruz onlarla. Çünkü insanın mekanizması öyle çalışıyor. Ben tanımlayamadığım bir düşmanla diyelim, düşman da değil aslında negatif bir duygu ama nasıl baş edeceğim ki? İlk önce hani o virüslerde de var, ilk önce sistemin onu tanıması Evet. gerekiyor baş edebilmesi için. Yani tanımlamak çok önemli aslında. Sizin de yaptığınız bir iş bir yerde tanımlamalar diye düşünüyorum ben ama Evet, kendi evet, dünyamdan haklısınız. baktığım zaman en azından. O yüzden çok önemli yani o tanımlama noktasını çok çok önemsiyorum ben. Esra Hocam da bir EQ'cu yani aynı zamanda bir duygusal zeka çalışmacı. Evet. O da duygularla ilgili bu noktayı çok güzel anlatır. Der ki ben hemen Esra Hocam sizden bir cümle. Duyguları tanımlamadan kontrole geçerseniz bastırırsınız sadece diye bir cümlesi var. Hemen ben oradan bu topu ona atmış olayım. Buyurun Esra Hocam. Ne söylemek Ve istersiniz? çocuklarla daha ziyade benim ilgi alanım daha çok küçük çocuklarımız. Onlarla da konuşurken duygularla alakalı, duyguları kontrol etmeyle alakalı onları biz trafik işaretleri gibi görmeye çalışıyoruz. Bir duygu geldiğinde vücudumuzda bir etki oluşturuyor. Mesela hepiniz hissedersiniz. Size biri acıklı bir hikaye anlattığı zaman herkeste farklı bir vücut etkisi oluşur. Mesela ben kendi tecrübemde benim mesela bacaklarım dizimden itibaren altı böyle titremeye başlar ve öyle bir vücut etkisi oluşur bende acıklı bir hikaye duyduğum zaman. Kiminin işte kulakları kızarır, kiminin tüyleri diken diken olur, kiminin midesine ağrı girer. Şimdi bu vücuttaki etkileri de görmemiz çok çok önemli. O an hemen duyguyla beraber vücuttaki etkiyi, yani duyguyu tanımlayamıyorsak bile önce vücuttaki etkiden yola çıkarak duyguya ulaşabilirsek sonrasında orayı regüle etmemiz çok çok daha kolay oluyor. Burada da nefes tekniklerini çok ciddi öneriyorum. Nefesle beraber duyguyu tanımak ve sonra akışa devam etmek, yolculuğa devam etmek yani. Çok kıymetli ve bu çok güzel yani. Bazen öfke bizim Mutlu Bey az önce bahsettiğiniz zihnimizdeki tıkanıklığı bazen öfke açıyor olabilir yani. Bazen de Evet. kaygı açıyor olabilir. Yani orada bir pres dediniz ya o baskı yapan şey aslında oradaki duygu olabilir yani. O yüzden iyi ki var. Yani Evet. hani neden var demeyelim ona. İyi ki var. Ama biz onu kapıp da böyle kontrole direksiyonu ele geçirebilirsek ya da işte o dalgaların arasında giden gemide dümeni ele geçirebilirsek duyguyla beraber o dalgalar bizi aslında kıyıya daha çabuk ulaştıracak olan şey. O duygularla beraber, duygularla baş ederken bir taraftan eğer onları fark etmezsek de dümeni elden kaybedersek bu sefer batma Allah korusun söz konusu. İşte Evet. oradaki farkı fark ettiğimiz zaman aslında çok güzel bir keşif yani. Orası çok güzel bir keşif. Herkes umarım hayatında duygularını daha çok daha çok temas eder ve daha çok onları dinlemeye başlar ki o zaman çözümler çok hızlı gelecek. Evet. Birisi ben sorulardan biri home office çalışmak değer mi diye sormuş. Yani değerlerden, nedenlerden biri mi? Evet ama şunu sorabilirsin. Neden home office çalışmak istiyorum? Mesela bir tanıdığım şu yüzden diyordu. Ben evime daha çok vakit ayırmak istiyorum. Ailemle daha çok vakit. Yani burası da çok önemli. Esnek çalışmak istiyorum. Çünkü iş ortamındaki o şeyden biraz uzak olup kendi evimde daha dingin hissediyorum. Yani aslında onun altındaki de neden daha iyi size verecek. Hatta bir yerde değerlere de gidiyor değil mi Ferişte Evet Hocam? evet. Aslında nedenler Yani değerlerle çok alakalı hocam. evet. Yani neye değer veriyorsanız aslında nedenlerimiz o. Yani hayata baktığımız yer orası. Öyle diyebilirim. Evet. Başka böyle yani mikrofon da açabilirler. Bizim için problem değil. Sorusu olan varsa. Chat'te de bir iki soru gelmiş hocam. Yukarılara doğru var ama Eğer ben aralarda görmüştüm ama şu an yani şöyle hocam, bir hocamız yaşamış olduğumuz çocukluk dönemin olaylara olan negatif tepkilerini azaltmak için ne yapabiliriz diye bir sorusu olmuş. E, Aslında burada geçmiş odaklılıktan biraz evet. konuşmuştuk değil mi Ferişte Hocam? Yani o geçmiş ve gelecek yani geçmiş odaklı olduğumuzda bizi bırakmayan bir hüzün oluyor. Ve Evet. yani orada yaşadığımız duyguyla alakalı mutlaka duyguyla ilgili çalışma yapmak gerekiyor. Yani ve anda kalmak, nefesle beraber az önce bahsettiğimiz teknik çok güzel çalışılabilir. Nefesle beraber ana gelmek, anda kalmaya çalışmak, hani o duyguyu bu zamana getirmeye çalışmak. Hatta Ferit Hocam eğitim hazırlarken sizinle şey konuşmuştuk hani
bugünden o geçmişteki çocuğa bakabilirsiniz yani. Bugünden yani bugünkü zihninizle, bugünkü erdemliliğinizle, bugünkü olgunluğunuzla o geçmişteki çocuğa bakıp değerlendirmeleri o günkü çocuk gibi değil de bugünkü erdemli kişi gibi yapabilirsek eğer çok kıymetli bir yine bize katkı sağlayacak. Yine bize bir geri dönüş Hı sağlayacak. hı. Sadece soruyu biraz böyle çözümlemekte şu noktada zorlandım. Yaşamış olduğu çocukluk dönemindeki negatif olayların bugündeki olaylarda karşılaştığı, yani verdiği negatif tepkilerle ilgili ne yapabileceğini soruyor değil mi? Yani çocuklukta yaşanılan şeyler var ve bugüne etkisi var. Bugün Evet de evet hocam. tekrar tekrar Hocamız ortaya da çıkıyor. şey yapabilir kendisi. Evet, Sanırım hani ben de öyle ses, anladım. yani ses açabilirse, çünkü böyleyse, yani Esra Hocam'ın dediği çalışma hani direkt bir reçete, ama şimdi çocukluk dediğimiz şeyi bazen insan şuur altında olduğu için çok çok fark edemeyebiliyor. Yani onun gerçekten ve titizlikle çalışılması, yani kişinin fark etme, bu konuya yatırım yapması lazım. Ben bunun önemli olduğunu da düşünüyorum. Bir yeni mesajlar. Evet, aynen. Hı hı. Yani buradaki olaylar çok önemli. Hangi olaylarda ne yani çok spesifik olması gerekiyor konu, ama genel bir açıdan Esen Hocam çok güzel bir yanıt verdi. Ben de şöyle bir ekleme yapabilirim. Ee, Travmatik bir durum. Mesela ebeveyn tepkisi uzun süreli olduğunda travmatik oluyor çocuk için ve büyüdüğünde bir yetişkin aynı mekanizmayla yaşamaya çalıştığında hayat onun için çok zor oluyor. Nasıl diyelim? Eleştirisi yüksek olan bir ebeveynle büyüyen çocukta yetersizlik duygusu gelişir. Ve bu yetersizlik duygusu yetişkinlikte onun başının belası oluyor aslında, değil mi, baktığımız zaman? Sürekli bununla mücadele ediyor. Şimdi burada çocuklukla bağlantı kurduğunda, evet, bu aslında burayla bağlantılı bir konu, ama bunun ortaya çıktığı yerleri, yani şema terapi diyorum ben bunun adına, ama yani bunun adına öyle diyoruz. Tespit edip belki özel bir çalışma gerektiriyor olabilir. Yani azaltmanın en önemli yollarından bir tanesi, yani burada bilimsel bir süreç izlemek olduğunu düşünüyorum. Yani böyle diyebilirim buraya. Evet, bireysel belki bu konuda destek Evet. almak gerçekten çok çok kıymetli. Yani burada farklı bu alanda kitaplar okuyarak kendinizi geliştirerek de bu süreci takip edebilirsiniz. Ama Evet. çok daha belki çözüme hızlı ulaşabilmek için bireysel destek almak da çok kıymetli olur yani. Evet, biz ama özel bir eğitim daha düşündük sizler için Evet, biz özellikle. hani Onu da paylaşalım. bugün Evet. sizlerle birlikte böyle kısaca belki adımlardan bahsettik ama böyle uygulamaların da olduğu işin içerisinde bir psikolojik dayanıklılık atölyesinden bahsetmek istiyoruz biz size. Normalde böyle bir Avrupa Birliği projesi kapsamında yaptığımız bir çalışmamız da olmuştu. Ama bu çalışmayı biraz daha genişleterek diğer alanlara, yani sizler gibi işte IT çalışanları olabilir ve diğer farklı meslek gruplarına dair de bu atölyeyi genişletmek istedik. Bu atölyede işte 5 haftalık 10 seanstan oluşan, bugün yaptığımız belki bunun eğitim kısmıydı ama orada yapacağımız direkt uygulamalar eşliğinde. Burada uygulamalar da vardı ama oradaki daha da derinlemesine uygulamaları içeren uygulamalar eşliğinde psikolojik dayanıklılığımızı artıracak ve az önce bahsettiğimiz işte duygularımızı nasıl regüle edebiliriz, bununla alakalı becerilerimizi nasıl geliştirebiliriz, bununla ilgili uygulamalar ve yine stresi nasıl dengeleyebiliriz ve stresle nasıl baş edebiliriz, bununla alakalı uygulamalar içeren 5 haftalık bir çalışma. Böyle bir çalışma kendinize yatırım olur diye düşünüyorum ve böyle bir teklifle geldik biz size. Eğer böyle bir grup oluşturabilirseniz, bu grubun içerisinden de çıkarsa, hani grup katılımıyla beraber 5 haftalık bir süreç birlikte çalışmalar yapabiliriz diye teklifimiz var Mutlu Bey. Harika Son olur böyle hocam. sonlandırmış olalım. Ee, Evet, son bir soru var herhalde. Değil mi? Onu da yanıtlayalım ve izninizi isteyelim biz, eğer sizin için de uygunsa. Rica ederiz hocam. Esra Buyurun. Hocam'ın bir sorusu oluyor. Her oturum sonu herkes bir kelime ya da bir cümleyle bu eğitimden
motto şeklinde de olabilir. Zihninde ne kaldıysa chat bölümüne bekliyoruz. Bu arada çok teşekkür ediyorum. Yani eğitimin sonuna kadar neredeyse tüm katılımcılar buradaydı. Hani böyle sona doğru geldik dediğimiz yerde yavaş yavaş belki ayrılmalar başladı. O yüzden de gerçekten grubun enerjisi de çok 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 güzel. Herkese ayrıyeten de kutluyorum. Kendine bakabilme cesareti diyorum aynı zamanda ben bu sürece. Evet, heyecanlı biriyim diye yanıtlamış. İş görüşmelerine çok olumsuz etkiliyor. Bildiğim şeyleri bile unutuyorum. Bunu nasıl kaygıdan bahsediyorsunuz aslında burada, değil mi? Esra Hocam buna nasıl cevap vermek istersiniz? Buyurun sizinle başlayalım. Kaygı. Evet, kaygı bir yerde o gelecek odaklı olduğumuz noktada kaygı bizim peşimizi bırakmıyordu. Ama bir taraftan da burada mizacımız da işin içine giriyor. Yani bizim kendimizi tanımamız, kendimizi tanımlamamız da çok kıymetli burada. Burada katılımcımız kendisini bir tanımlama yapıyor, bir duyguyla tanımlama yapıyor. Yani duyguyu direkt kendisiyle bağdaştırıyor, özdeşleştiriyor. Aslında burada belki çıkış noktamız ne olacak? İş başvurularında heyecanlanıyorum dediğimiz yerde ya da heyecan duygusunu yaşıyorum dediğimiz yerde heyecanla kendimizi bir ayrıştırmış olacağız. Yani değil mi? Bu ilk belki basamağımız, ilk aşamamız böyle olabilir. Yani heyecanı bir başlı başına duygu olarak ele almak, yani kendi üzerimize etiketlememek, yapıştırmamak burada çok önemli. Evet, biraz böyle hareketli bir kişi olabiliriz, biraz hızlı davranışlar, hızlı olmayı seven bir kişi olabiliriz. Burada kendimizi doğru tanımlarla tanımlayabilirsek heyecanlı bir duygu olarak dışarıda tutmayı öneriyorum katılımcımıza. Bir de burada özellikle Feşte Hocam sizinle de yine eğitimi konuşurken de bunu bahsetmiştik. Dışarıdan bir gözlemci olarak kendinize bir bakabilir misiniz? Pencereden bakmak diyebiliriz buna ya da balkondan bakmak diyebiliriz. Kendimizi dışarıdan gözlemlediğimizde karakterimizi bir gözlemleyelim, bir de duygumuzu ayrıca gözlemlemeye çalışalım. Bunlar arasındaki farkları fark ettiğimiz zaman heyecanın ne olduğunu, nereden geldiğini, hangi duyguyla, hangi düşünceyle bize geldiğini, yine düşünceyi düzenlediğimizde, eğer burada gelen olumsuz bir düşünce ise bizimle birlikte gelen, bu duyguyla birlikte gelen düşünce ne? İşte ben e, ya yanlış cevaplarsam, bildiklerimin hepsini unutacağım. Ya da işte ben aslında çok yeteri kadar hazırlanamadım mı gibi. Hangi düşüncelerle beraber geliyor bu duygu? O düşünceyi yakalayıp sonra o düşünce üzerinde çalışabilirsek çok daha hızlı bir şekilde o duyguyu regüle edip kendi duygu bütünlüğümüz içerisinde iş başvurularında bulunabiliriz diyebilirim. Evet, kendimizi ve niteliklerimizi ifade etmede mütevazı davranıyoruz. Aslında bu işte mütevazılık kısmı ile beraber analitik düşünmeyi ben öneriyorum burada. Yani analitik düşünce, yani kendimiz de dışarıdan bakmayla yine yakalayabileceğimiz bir olgu. O balkondan kendimize bir bakabilirsek ya da pencereden kendimize bir bakabilirsek bu görüntü içerisinde bu işle ilgili hangi niteliklerim, donanımlarım iyi, hangi donanımlarda daha üzerine durmam lazım. Hem bize gelişim sağlayacak hem de az önce bahsettiğimiz o heyecanla kendimizi ayrıştırabilmemiz adına, o kaygıyla kendimizi ayrıştırabilmemiz adına önemli bir basamak olacak diyebiliriz Ferişte Hocam. Evet, harikaydı hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Ben böyle sizi dinlerken keyifle dinledim yine Esra hocam. Sağ olun Çok hocam, teşekkür teşekkür ederim. ediyorum. Yani size dediğiniz yani nokta çok önemli. Yani duyguyu duygu olarak nitelendirmek gerekiyor ki daha rahat baş edilebilsin. Başka bir noktada belki de kendimizi etiketlerken dikkatli davranmak lazım. Yani etiketlemekten kastettiğim şey böyle sıfatlar ya da böyle o hani ön kabuller diye bahsetmiştik ya. Yani farkında olmadan kendi kendimize engel koyuyoruz. Belki çok rahat baş edebileceğimiz bir şeyi bu tür cümlelerle kendimize böyle büyütüyoruz, 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 büyütüyoruz ve bizi kaplayan bir şeye dönüşüyor. Halbuki belki bir küçük nefes değil mi? Duygu çünkü bu. Ya da o dediğiniz düşünce, BDT tekniğiyle çok daha rahat aşabileceğimiz emek vermek gerekiyor her zaman. Ben onun emeği önemli görüyorum. Evet. Hocam son olarak aslında IT
duygulardan bağımsız bir şey değil aslında. Her ne kadar teknik ve analitik gibi gözükse de biz mülakatlarda ya da şurada burada şunu da görüyoruz. Buradaki bütün hocalarımız ve diğerleri de şahittir buna. Son zamanlarda da mülakatlar da aslında iki aşamalı olmaya başladı. Yani hani ve bununla alakalı eğitimler de var. Coursera gibi çeşitli kurumlarda. Yani duygu yönetimiyle alakalı. Şirketler işe alırken yani bu kişi duyguları ne kadar yönetebiliyor? Bir sorun karşısında ne kadar etkili ve Hı hı. yani sakin kalamasa da az önce Esra Hocam dediği gibi yani o anki gerilimi, öfkesi her neyse onu yönetebilme. Yani aslında bu stratejiyle hareket edebilme. Duygu durumu zaten AIT'in kendi içerisinde var. Birçok meslekte vardır ama biz şu an AIT üzerine konuştuğumuz için böyle. E, Ve buradan yola çıkarak belki de hani mülakatlarda şurada burada sizlerin o ısrar üzerinde durduğunuz hani sabırla sabit kadem devam edebilme istikrarı belki de şirkete ya da bir noktada işe başladığında karşılaşılan problemler karşısında ya bir dakika ben nelerle mücadele ettim. Yani her ne kadar aslında işeden bitmiyor yani olay yani mülakatı geçtim şirketteyim meselesi değil aslında. Yani çok daha büyüğü orada bekliyor bizi aslında bakınca ve genelde de biz şu anda burada bir amaç uğruna berabersek bunun aslında şey de şu, herkes aslında bir şekilde duygularını yönetmek durumunda. Hayatın bütün alanında olduğu gibi. Hakikaten ben bu açıdan da şu an sizlerin anlattığı bu hususları, sizlerin paylaşımlarını, tecrübelerini çok kıymetli görüyorum. Yani bence yani benim düşüncem bizler için çok da kıymetli. Çünkü IT şirketlerde çok önemli bir yer tutuyor. Yani şirketin hani tabir yerindeyse departmanlarıyla, pozisyonlarıyla her biri ayrı bir fonksiyon icra ediyor. Yani ben kendimde de bunu çok iyi biliyorum. Dolayısıyla orada soğukkanlı olabilme, soğukkanlı olurken yani her ne kadar duygusal hareket edilse onu doğru yönetebilme gibi bunlar da çok önem arz ediyor. Tekrar teşekkür ediyorum Rica ederim. Yani kıymetli son olarak ben paylaşımlarınız şunu da için. eklemiş olayım. Mutlu Bey, bahsettiğiniz nokta tam olarak 21. yüzyıl becerileri diye adlandırılan beceriler bütünü. Evet, Tam olarak bahsettiğiniz bu. Ve şu anda bütün şirketlerin aradıkları elemanın 21. yüzyıl becerilerine sahip kişiler olması gerekiyor. Ve bizler aslında evlatlarımızı da küçükten itibaren, çocukluktan itibaren bu becerilerle donanımlandırabilirsek o zaman hani ileriye dair onları çok iyi yetiştirmiş olacağız. Bundan öncesinde de kendimizi bu becerilerle evet, donanımlandırmamız gerekiyor ki hem iyi örnek olabilelim hem de iş dünyasında işte takım çalışması iyi olan, evet, iletişim becerileri iyi olan, duygu yönetimi iyi olan, hani bunların hepsi bir bütün. Kendini bilen, kendinin farkında olan, duygularını yönetebilen bir kişi olmak bu 21. yüzyıl becerileri diye adlandırılan beceri kümesine sahip olmak gerekiyor. Evet, evet. çok kıymetli. Çok haklısınız. İnsan olduğu yerde duygunun olmama ihtimali de olamaz diye düşündüm size anlatırken Mutlu Bey. Yani Evet, insanız yani teknik bir meslekle de uğraşıyor olsak yani onunla uğraşan kişi insan ve duygulardan bağımsız değiliz. Ben şunu söyleyeyim. Etrafınızda böyle çok mantıklı insanlar olduğunu görseniz mi o insan da duygularını bastırıyordur. Yani kimsenin duygusu yok diye bir şey yok aslında. Sadece ya bastırıyoruz ya da orayla bağımız çok az yani hani ve ne kadar az aslında hayatımızı o kadar çok kontrol ediyor. Yani evet. o kadar hakim. Belki hayatımızın kontrolü o kadar bizde, bilinçli olarak o irademizde değil. O yüzden dediğiniz nokta paylaşım çok çok kıymetliydi. Biz yavaş yavaş izninizi isteyelim. Estağfurullah hocam. Bir Çok buçuk teşekkür saati ederiz tekrardan. geçirdik. Eminim ki herkes de yorulmuştur diye düşünüyorum ama e, eklemeler biz birer cümleyle böyle bir şey istemiştik. O zaman siz de böyle geldiğinde bizimle paylaşırsınız. Ben Tabii ki. farklı biriyle bağlantı kurdum herhalde bu eğitimi planlarken değil mi? Ee, E, Mustafa hocam olabilir ama şey değil, önemli değil. Bizler her türlü tamam, ekipten arkadaşlar direkt ben de tamam. olurum. Mutlaka size geri dönüşler olur. Geri dönütler bu konuyla alakalı talep ederiz. E, Ve güzel Gruplardan olduğunu da böyle düşünüyorum. feedbackler alırsak çok memnun oluruz, mutlu oluruz. Tabii Hani ki. hem eğitimle alakalı aynı zamanda da herkes kendi bilinçli bir şekilde farkındalığını yükseltebilmek için bu eğitimin sonunda ben ne aldım? Başta Hı hı. neden buradaydım diye sormuştuk. Bu eğitimin sonunda bana kalan ne oldu? Bir cümleyle bile olsa önünüzdeki kağıtlara yazabilirseniz çok kıymetli. İnanın hani
kulaktan giren uçar gider ama o yazdıklarınız ve en sonunda da not olarak kendinize aldığınız en son cümle aslında en kıymetli ve size kalan olmuş olacak. Evet. İyi akşamlar Evet, diliyoruz haklısınız. herkese. İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. Görüşmek üzere.